Metromu almaya geldim. Yağmur yağıyor. Şimdi metroya gidiyorum. Bana 24 saatlik bilet verdi kadın. 3 euroya aldım. O zaman ben 90 dakikalık alacaktım. Uygulamada 2.20 idi. Oradan makineden alacaktım. Aynı şey falan dedi. Ben inanmayınca gitti okuttu falan. Sonra aldım. Bakayım bir tekrar doğru yerde miyim? Bunu valide etmemiz falan gerekmiyordur umarım. Şimdi indim ama burası çok gürültülü. Böyle saçma sapan bir gürültü var. Uğultu yani. İndim, çıkışa doğru gidiyorum. Metro konforlu bu arada yani ve çok fazla da şey yok. Rahat geldik de ne oluyor? Ne oluyor şu an? Evet. Milano. Bu arada annemler de hayvan şey için oturma eylemindelermiş. Orada olsam katılırdım. Güzel bir yer. Burada yağmur yok. Çok mutluyum şu an. Şimdi ben hostelimin konumuna bakayım. Buradan 6 dakika falan yürüme mesafesiyle. Ama gene de bir bakayım, bulayım onu. Evet, bazı şeyleri yerinde görmek gerekir. Kiko Milano. Buraya da bakarız. Bir gezeriz buraları. Bu akşam biraz dinleneceğim. Bugün benim serbest günüm olsun. Serbestiydim ya, sabahtan beri geziyorum zaten de. Şu sokakta olması lazım. Venedik'te yaptığım hatayı yapıp binaların isimlerine bakmadan gelmeyeceğim. Allah da benim belamı versin gerçekten. Tren yoluna da atlamazsın. Yaya geçtiğini görmeyince insan işte. Gerçekten Türkiye'deki alışkanlıklarından beni en zorlayan bu oldu. 20.007. Bence iyi, ne diyorsunuz? Polis istasyonu. Şimdi ne yapıyorduk? Binaların isimlerine baka baka gidiyorduk. Burası polis istasyonu. Çünkü şey falan yazmışlar, hani güvenlikle alakalı bir sıkıntımız yok. Polis istasyonunun yanında falan Türkler yazmış da. Şu. Kim o derlerse ne diyeceğim? Demezler değil mi? Okay, grazie. Her şeyi konuş İngilizce, sonra grazie. Öyle oluyor mu? Ben second floor'u hatırlıyorum. Bir de left bir şey dedi, onu hatırlamıyorum. Dur, second floor'da zaten. Buranın bir asansörü varmış, eski tip. Aha bu. Hiçbir kuvvet beni buna bindiremez. Aslında denesek çok eğlenceli olabilir. Ama ben bunun kapısını falan kapatamam. Yani kafes gibi. Bu ne böyle? Nefes nefeseyim. İçeri girdim ve beni karşılayan manzara. Hemen odamı göstereyim. Burası benim yatağım. Burası manzaramız. Sanırım geldiğim yola mı bakıyor? Camdan bakmadım daha ama. Bilmem. Evet, şuradan geldim ben de. Şimdi ellerimi falan yıkayacağım. Duşa artık girilmeli. Elimi bulmam lazım ya, kilidimi. Kilidim vardı. Asma kilidim. Şunun için. Priz de var, süper. Baya böyle ve mixed bu arada. O yüzden bakın ne getirdim. Sonunda ilk defa amacına uygun kullanılacak. Böyle. Bence güzel, ferah. Yüksek tavan. Ne koymuşlar. Duştan çıktım, market kapanmadan yetişmek için şimdi direkt çıkacağım. Geçen bir tweet gördüm. Şu zemin için şey diyordu. İşte yeri çok iyi ama çok eski bir bina olan evin zemini. Görmüşsünüzdür mutlaka. Gerçekten doğru, bak Milano'da bile tutuyor. Asla vaktim olmadığı için saçım ıslak. Gidiyorum şimdi markete. Şimdi zor bela yetiştim, alışveriş yaptım biraz. Hostelde gösteririm ne aldığımı. Böyle bir NYC vibe'ı yok mu ama hafiften? Bence var. Şey, yüksek binalar falan. Neyse. Tarihi NYC diyelim. Şimdi hostele gidelim. Bir şeyler yiyeyim. Çünkü şeyde bir yerde mi yesem diye düşündüm ama hiçbir yer kaydetmemişim yakınlarda. Burada bir dilim pizzacı gibi bir şey vardı. Şurası. Ban yazan yerin karşısı. Ama ve dışarıdan çeşit yokmuş gibi gözüktü. Girmedim o yüzden. Kendi aldıklarımdan bir hostelde varmış yemek pişirme aletleri de. Ya markette hiçbir şey anlamadığım için hiçbir şey yapamıyorum. Bir de vaktim hiç yoktu şu an. İşte peynirlere bakıyorum ama anlamıyorum, yapamıyorum.
Bu arada ben çok kötü bir köylülük yaptım. Bakayım dışarıdan gözüküyor mu köylülüğüm? Gözüküyor galiba. Allah kahretsin. İnşallah beni atmazlar hostelden. Kıyafetlerimi yıkamıştım. Asacak yer bulamadım. Bir tanesini camdan dışarı. Aynısını Venedik'te oda arkadaşım yapmış. Daha güzel bir şey. Yok be, gözükmüyor. Hangisi ki gerçi benim oda? Ha, şurada ufak bir paça gözüküyor. O sanırım. Hiçbir şey olmaz. Şimdi geldik. Bakalım hangi cehennem suratlı komşularla karşılaşacağım. Hemen şu zilimize basalım. Unutmayın. Evet, bastık. Bekliyoruz. Ne tuhaf isimler var. Değil mi? Hepsi İtalyan. Hello, room number 4. Hi. Hi. Bu arada burada mutfağımız, minicik balkon var. Böyle içmek için. Bunlar free'ymiş. Bu ve şu. Çaylarda. Bir şey yazıyor. Şimdi aldıklarımı oylayalım. Böyle. Bayağı ice'di. Lokal bir şey denemek için aldım. Güzel de şişesi çok dengesiz ve bunun bile kapağı. Ekmek gerçekten Amerikan. Yani her şeyi Amerikan almışım, zaten göstereceğim size. Güzel. Böyle biraz hamur gibi oluyor ağızda. Bunu kapatamadım. Beğendim, onu tek yedim. Şunları açmadım. Hiç olmadı zaten. Herhalde normal şeydir. Croissant var. Turşu çok güzel. Böyle bizim turşulardan daha biraz daha tatlı gibi ama tadı çok güzel. Peynir aldım. Ama neden bunu aldım söyleyeyim. Ben cheddar'la aman şey değilim ama yani sevmiyor da değilim. Peynirlerin hiçbirini anlayamadım ne olduğunu. Bir riske de atmak istemedim çünkü hani şu an başka yiyecek bir şeyim yok. O yüzden direkt cheddar aldım. Ya, muhtemelen yemeyeceğim bile peynir. Bir tane yedim bu arada. Gerçekten Amerikan style böyle tek tek paketlenmiş peynirler var. Bakın. Bunlar paketli. Salatalık aldım. Tadına bakacağım. Güzel bunların. Şunlara da bakacağım. Bunları da açayım. Güzel. Zaten kaydetmiştim. Güzel, bunu deneyin diyorlardı. Ben Antep fıstıklısını aldım ama başka şeyleri de var. Zaten gösterilen genelde öbür türlüler ama bu da güzelmiş. Kurabiye var ya, içinde krema var. İkisinin arasında şurada bak, incecik. Böyle çikolata kaplaması gibi çıtır bir şey var. Beğendim, bayağı güzel. Gitmeden alırım bundan daha. Şunu deneyelim. Bunu denemeyeceğiz. Bundan sandviç yapabilirim. Ama şu an ihtiyacım yok çünkü yarın komoda yerim zaten. İşte diyeceğim, bunlar tek tek değil mi? Lütfen böyle bütün uzun bir şey falan çıkmasın. Yok, tek tek. Böyle yani. Güzel. Croissant da çok güzel ve içi bayağı çikolatalı. Bakın. Böyle küçük küçük 6 tane falan çıktı içinden. 1.39'a mı ne aldım? Bilmiyorum, fişe bakarız. Böyle salatalığı beğendim. Bizim oraların bahçe salatalığı gibi. Ama ne bilmiyorum, tamamen böyle sandviç gibi bir şey yaptım, onu yiyeceğim. İşte ekmek böyle. Bugün çok zaten aç değilim. Ben en son Venedik'teki pizza makarna yedim ama aç değilim. Böyle. Çok fena. Saat 5.30 falan. 7.20'de trenim var. O yüzden hazırlanacağız. Kadın bana dün demişti ki orada şey var. Buton var, bas kapıyı açıyor. Ben de korktum. Çünkü bina o kadar eski ve şey ki. Günaydın. Şimdi tren istasyonuna gideceğiz. Küpelerim cebimde, onu takayım bir. Bir 24 saatlik bilet aldım ya.
Sırf onu kullanmak için. Bir tane durak var. İstasyona 10 dakika. Şu an ben 20 dakika uzaktayım zaten. Onu kullanacağım. Çok karşıdan bir adam geliyor. Korkunç biraz. Neyse. Böyle. Sokağa çekeyim. Buradan biniliyorsa buradan bineyim. Ha, Porto Venezia doğru. Lima'ya gideceğiz biz. Biletim de bu. Bu arada ben galiba 7 günlük bilet alacak gibiyim. Telefonumu çok salladığımı biliyorum video çekerken. Ama yani bu konuda yapabilecek pek bir şeyim yok. Yine buraya. Ben böyle bir yer bilmiyorum. Neyse biz M1'e gideceğiz. O yüzden bari böyle gideyim. Bulacağım. İniyorum. Ha, bir dakika. Ne tarafa gideceğime bir bakayım değil mi önce? Metro o kadar güzel kokuyor ki. Çok şaşkınım şu an. Sanıyorum ki şuradan dönüp düz gideceğiz. İtalya pazarı mı bu? Milano pazarı. Bu arada öyle bir şey var gerçekten. Milano'da bugün sanırım. Evet bugün cumartesi ama ben gidemiyorum. Bir de buna ek olarak Milano'da şey vardı. Swarovski sergisi gibi bir şey vardı. Ama ona yetişemedim çünkü o da 14'ünde bitmiş. Öyle oldu. Türkler de, yani bu restoran için demiyorum ama geride bir tane vardı. Hem Türk restoranı yani Turkish geçiyor adında. Pizza ve kebap satıyor. Hani tamam kebap sat, döner sat da sanki pizza için artistlik yapmanın yeri çok değil gibi burası ama bana kalırsa gayet yeri bizim şeyimiz güzel de hani İtalyanlar bence bunu sevmezler. Fırın gibi bir şey var ne güzel. Fırın gibi bir şey ama. Demin gösterdiğim yere girdim. Croissant gibi bir şey aldım ve 1 euro verdim. Ucuzmuş burası. Ay, çıkarken de tüm cüzdanım döküldü. Şimdi bunu yiyeceğim. İçeriklerde çok tatlı ve çok güzel şeyleri vardı. Tadı güzel. Bir dereotu aroması alıyorum ama muhtemelen sallıyorum. Bu arada üstüme yine bunu giydim. Aslında bu durumdan çok mutsuzum. Ama burada hava çok serin. Hiç Venedik gibi değil. Ve benim en kalın getirdiğim şey bu üstü olarak. Üşümek istemiyorum. Bugün gideceğim yer aslında çok güzel. Farklı bir şey getirmiş olmayı dilerim. Sanıyorum ki şu bina. Ben böyle tarihi bir yer olduğunu hatırlıyorum. Adamlar durup dururken bekliyorlar. Yol bomboş falan. Yani çok trafik sistemlerini beğendim. Şaşırdım. Ve utandım kendi adıma. Zaten benim alışkanlıklarım beni burada çok utandırdı trafik anlamında da. Şuradan kendi trenimi bulmalıyım değil mi? Evet. Saatleri yazıyor mu? Yok da işte 7:20 Varenna. Varenna nerede? Trenitalia ile gideceğim. 7:20 değil mi ya benim trenim? Niye yok benim trenim? Neyse şeye bakalım. Destinasyonlara bakalım 7:20 trenlerinin. Belki adı başkadır. Ha bu yani, yo departure doğru. Verona ha. Yo 7:45 o değil. Nerede benim trenim? Gerçekten orada bulamadım. Bir de şuradaki ekranlardan bakacağım. Olmak zorunda benim trenim. Allah Allah. 7:20. Bir tek benim trenim yok bu arada. Niye yok benim trenim? Şey yok mu buranın bir sorsak? Muhtemelen treni kaçıracağız bu arada. Çok kötü hissettim şu an. Yok yani şeylerde asla. Neyse belki başka bilet buluruz. 2. kata dedi bir adama bir şeyler sordum. Ay lütfen hızlıca çık yani artık. Sinirlerim bozuk. Yani ekranda yok bir kere. Geç de gelmedim ayrıca ben. Kolay bulunacağını düşünmüştüm. Ve benim en iyi planımdı. Neyse yarın giderim. Yok artık umudum kalmadı. Zaten süresi de geçti. Acaba buradan mı? Yok yani benim trenim. Belki tekrar bilet bakabilirim. Ama bilmiyorum. Yanlışlıkla bir trene bindim isim benzerliğinden.
ben bakıyorum sürekli ama yok. Ve sinirlerim çok bozuk. Yani tren yok ekranlarda. Bakın benim hatam olsa anlayacağım ama tren yok. Muhtemelen benim hatamdır da. Neyse ki 8.20'ye bilet buldum. Şanslıyım. Ben şeye öfkeliyim yani. Hani boku bokuna trenim kaçtı ya. Kaçtı mı onu bile bilmiyorum. Trenim yok çünkü benim. Şimdi bunu öbür güvenlik bana deyip diyor ki ben bu B kapısı, buradan E gözüküyor mu? Diğer taraftan B. B'den gir, B'den gir. Ben de diyorum ki 2 dakika var trenime. Kızıyor, azarlıyor. Trenim de kaçtı zaten. Bunu valide ettirmeliyiz galiba değil mi? Şuradaki şu adam işte bana kızan. Mesela şu çocuğa gidip sorayım mı bu bileti nerede şey yapacağız diye. Excuse me, do you know where do we validate the tickets? Where do we validate the tickets? I don't think there's machine for it. Yeah. Okay. Okay, thank you. Şimdi şu ekranın dibinde dikildiğim gibi. Bu arada 9.30'a da şey biletim var. Villa Monastery'e bilet aldım. Orası çok güzel bir yer. Şimdi bir dakika. Şurada kodlar yazıyor ya. Bunu bir anlayalım ya lütfen. Bu arada ben buradan bilet alındığını, yani biliyordum alındığını da bilet bulabileceğimi bilsem internetten almazdım zaten. Ama Allah'tan 7.20'ye almışım da bunları hesap ederek aldım işte. Ben çok korktum. Hani bir daha tren bulamayacağım. Koma Gölü benim şu an çok istediğim bir yer. Çünkü zaten gitmek istiyordum ama bir şey diyeceğim. Bu biletlerin şeyi olmuyor olabilir mi? Ben şu an öyle anladım. Yeni düşüyor bana bazı jetonlar. Saati yok bu biletlerin. Ama ben oradan basarken saat seçtim. Bir tane trene bindim. Bekliyorum. Yani bu olduğunu tahmin ediyorum. Bana geldiler, sordular. Dedim ben de bilmiyorum ama aynı yere gidiyormuşuz. Bu biraz içimi rahatlattı açıkçası. Şurada ekran var görüldüğü üzere. Bu arada bence göl bu taraftan görülür. O yüzden buraya oturdum. Umarım pişman olmam. İki tarafta da güzel bir manzara olacağını düşünüyorum. Peki şurada vending machine'de bir personel var. Gittim sordum nereden bunu validate edeceğim diye, gerek yok dedi. Bu arada bugün gerçekten hava burada da serin. Ben çok kuzeye çıktım diye hani normali mi bilmiyorum. Serin yani, hani üstümdekiler beni hiç terletmedi ama ben videolarda duymuştum zaten buranın serin olduğunu bir tık. Bu Villa Cipres'i ben Monastery aldım. Kombine biletler de varmış ikisine de girebildiğin. Ama ben Monastery almıştım zaten. Çünkü bir YouTube'da izlediğim videoda Monastery daha güzel deniyordu. Oraya aldım.
Dağlar falan. Alplere de bayağı yakınız bu arada. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ama bayağı yakınız. Heh. Evet burası. Thank you. Thank you. From there? Okay, thank you. Okay. Kapıya çarptım. Geldik. Burayı çekeceğiz. Kanepenin köşesinde sabahlıyor. Beni de görün artık. Kızda bir çocuk var. Kız beni her kendi kendine bir şey çekmeye çalışırken gördüğünde gülümsüyor. Ama bana mı gülümsüyor? Zaten gülümsüyor oluyor da bana mı bakıyor? Aynı zamanda bilmiyorum. Ve sanırım burada da deneyeceğiz bir şeyler. Böyle çekiliyorlar zaten aşağıda. Gelmeyin peşimden. Benim işim uzun sürüyor. Işık da kötü. Burası güzelmiş. Ay, ama kamerayı da açtım yanlışlıkla. Neyse şimdi burada bir şeyler deneyeceğiz. Asla güzel çıkmayacağına eminim de deneyeceğiz. İşte gidelim bakalım. Daha buluruz güzel yerler diye düşünüyorum. Şöyle tekrar çekeceğim çünkü evler çok İtalya. Çiçekler var. Ben sinek ilacımı getirmiştim ama yapmadım. Çok tatlılar. Favori çiftim dediğim bunlar da işte. İnsanlara bugün verdiğim gerginliğin haddi hesabı yok. Şöyle sırf 3 tane fotoğrafım olsun diye herkesi gerdim. Kimse kameranın önünden geçemiyor. Ne yapabilirim? Benim kimsem yok. Hepiniz 5 kişi gelmişsiniz aile. It's okay. It's okay. Not a problem. It's okay. Not a problem. It's okay. Bayağı iyi. Böyle yukarıdan beri geldik. Bu arada aşağı gidiyoruz ama ben nasıl çıkılıyor acaba? Şurada herkes fotoğraf çekiliyor. Çeşme değil de değişik bir şey işte. Çiçekler çok güzel. Burada bir banka oturulmuş. Biz oturamadık ama neyse. Bakın şu kel abi. Şu araçları sürüyor işte. 5 kere falan karşılaştık. Geldi gitti bilmiyorum. Videoda çıkmıştır zaten. Artık sonucu da böyle çok güldü. Sonra yayan gene geçti. Botaniğin diğer tarafları. Şuradan çok kötü bir şey yapıp çiçek. Evet adı çiçek onların. Çiçek çalacaktım merdivenden. Kertenkele gördüm çalamadım korkudan. Burada su bayağı derindir burada yani. Bayağı. Aşağı inelim. O adamla tekrar karşılaştım. Zaten koyacağım hepsini. Çiçekler, göl. Oh, it's okay. Do you want me to take a picture? If you can, I'd be so glad. Şimdi gene birileri fotoğrafımı çekmeyi teklif etti ve tabii ki hayır demedim. Şurada
göstereyim. Beyazlılar, evet. Ay, hiç kimseye fotoğrafımı çeker misiniz demedim şu tatil boyu. Herkes teklif ediyor. Koyacağım şimdi fotoğrafını. Biri geçiyordu arkadan. Geçmelerini bekleyecektik normalde. Sonra geldi benimle fotoğraf çekildi adam. Çok tatlılar. Sonuna geldik artık buranın. Sonuna geldim buranın. Havuz falan varmış buradan. Geri herhalde bundan sonra çıkacağım yani. Başka bir şey yok yapacak. Havuz da çok tatlı. Havuz da çekelim. Ne yapıyor acaba? Hiç anlayamadım ben şu an ne olduğunu burada. Böyle gidelim. Ayağımı da vurdum. Çıkalım. Buranın tadını çıkartmak istiyorum çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Türkiye'deki göller de çok güzel. Böyle buradan herhangi bir oluşumu övdüğümde yurt dışından sanki ülkeme hainlik ediyormuşum gibi geliyor. Papatya buldum. Şu çaktırmadan alsak bunu. Hani ülkeme hainlik ediyormuşum gibi geliyor. Halbuki alakası bile yok yani. Orası ayrı, burası ayrı ama hani bura övülüyorsa Türkiye'nin adı geçecek. Şimdi çıktım. Gidiyorum öyle bakalım. İşte dediğim şey bu işte. Y harfi gibi diyordum ya böyle. Böyle bir yere geldim. Çok iyi. İçeride oturuyorum çünkü dışarıda masa yoktu. Panini aldım. Bir de cappuccino aldım. Böyle İtalya'da yediğim 3. yemek. Gelato'yu sayarsak 4. Demin gördüklerinizin hepsine 8,5 euro ödedim. Bence çok ucuz. Yani bayağı. Nereye gittiğimi de asla bilmiyorum. Asla ama. Öyle yani panini 6,5 şeyde sanırım 2 euro oluyor bu durumda cappuccino. Banka oturabiliyor muyuz ya? Oturmamalıyız bu. Evet. Burası birinin evi. Burası kilise gibi bir şey. Bir güneşin alnı yani de neyse bir oturayım. Telefon çekmiyor. Herhalde çok yukarı çıktım diye çekmiyor. Demin villayı gezerken botaniği aşağıda gayet çekiyordu. O kadar story attım. Şimdi harita bile açılmıyor. Bu çiçekler ne güzel. Bakın. Neyse. Bir yerler kaydetmişim. Ya ben galiba diğer gölün diğer tarafındaki yerlere gitmeyeceğim bugün. Öyle karar verdim gibi. Burayı beğendim ve aynısı. Biliyorum aynısı olduğunu. O yüzden sanırım buradayız ya. Böyle bir
Hani buranın tadını çıkartmak istiyorum. Çünkü aynı göle bakıyor. Şehrin yapısı da hemen hemen aynı. Yani evler, şeyler aynı. En güzel kasabası bu zaten. Hani diğerleri bunun kadar meşhur değil. Öyle. Gölün oraya ineceğim ben. Oraları gezmek istiyorum. Hop hop hop. Bu yeşilin bu tonuna bayılıyorum. Açık böyle pastel yeşile. Merdivenler o kadar şey ki hem Arnavut hem böyle şey Allah'ım. Hoppa bak ayağım takıldı bile. Venedik'te akıllandığım için artık dondurmayı böyle alıyorum. Ve bu çok daha güzelmiş oradakinden bence. 3 top aldım, 4.20 verdim. Bu arada bu geçtiğimiz yerin adı da Aşıklar Geçidi. Como'nun ipeği meşhur. Como Gölü'nün diyeyim. Çünkü Como'da değiliz zaten. May I sit here? Thank you. Öyle yani. Burada ördek ve yavruları var. Aşıklar Geçidi burası ve ben son videoyu çektiğimden beri en son birine buraya oturabilir miyim demiştim. Orada oturuyordum. Bayağı oturdum yani. 1 saat oturmuşumdur rahat. Bir şey yaptım yani. Chilling yaptım. Sorry. Sürekli birilerinin fotoğraflarına giriyorum. Ben bu suda yüzecektim. Bana dendi ki altı balçıktır seni içine çeker. Doğru ama yüzenler var. Ama onlar girebileceğim bir yer yok zaten suya. Henüz denk gelmedim. Onlar şeyden girenler gördüm yani teknelerden. Bikinili çok insan gördüm. Burada bugün muhtemelen herkesin birbirinde herkesin birbirine çok güzel fotoğrafları vardır. Şuraya oturalım. Gölge. Feribot sırası ve bunun aynısını diğer sırada çekeceğim. Yani toplam 3 kere binmiş olacaktım bugün gitseydim. Bu da benim için zaman kaybı ve stres demek. O yüzden bugün binmedim. Bugün binmedim derken sanki bir daha bineceğim. Mesela bir yer kaydetmiştim, onu arıyorum. Şurada park gibi bir yer var. Herkes oturmuş. Buraya oturabilirim. Şuradan girişi varsa girebilirim. Aradığım yerde 1 dakika gösteriyor. Ama buralarda öyle bir yer yok gibi de. Bilemedim. Kafe gibi bir yer. Chambuso diye bir yer. Ay beni ezmeyin sakın. Neyse. Burada giriyorlar bak suya. İşte ben plaj gördüm internette ama yani pişman mıyım getirmediğime değilim. Evet insanlar yüzüyor falan. Şu kısım çok güzelmiş. Şu kadının ayaklarını soktu. Bayağı havuz gibi kendiliğinden. Güzelmiş yani. Arkası burası daha da güzel. Bu arada bahsettiğim kafe şu powerbank'te nereme soksam bilemedim. Şurası şeyli yer. Bakar kör olmak çok zor. Bak orada kocaman tabela var. Gidecek olup da gitmediğim diğer yerlerde çok güzel yerlerde. Ama burası da çok güzel bir yer. Türkiye de çok güzel bu arada. Excuse me, are you in the line? Yes. Okay. I'm waiting 15 minutes. Oh, okay. They have some tables where... Yes, because they are on the side. And I'm waiting for inside. Okay. Excuse me, can I sit there? Are you alone? I'm Yeah. Yeah, sure. Thank you. Okay. Thank you.
burada menümüz. Buradaki her yemek için çok benzerini Türkiye'de yapıyorlar falan diyordum ya, hani şey aman aman değil falan diye. Maalesef tiramisu bunlardan biri değil. Bu konuda gerçekten iyilermiş. Çok güzel tadı. Şu koskoca göle benden başka tek gelen hiç kimse yok. Hiç abartmıyorum. Hiç kimse görmedim. Sabahtan beri buradayım. tek gelen ben mi varım gerçekten ya. Burada oturuyordum karşıda. Güneş dönünce buraya geçtim. Bu da Venedik'ten 2 euroya aldığım yelpazem. Belki burada bir şeyler yemek falan da yer öyle giderim. Yani buradan kalkmayı düşünmüyorum gidene kadar. Biraz önce kalkarım, az bir turlar öyle çıkarım. Tren garı zaten hemen üstte. Lütfen. Yes. Enjoy it. Thank you so much. Şimdi buraya veda ediyoruz. Pizzamı paket yaptırdım, poşet istedim, onu bekliyorum. Şimdi burada güneş çok güzel fotoğraf çektim. Şeyin de tüm imkanlarından faydalandım. Burada bu göle girilirmiş. Ay burada ne bu? Ördek mi oluyor şu? Ondan var. Çok tatlılar. Aşırı. Burası çok tatlı bir yer. Ha, zeytin ağacı. Olsun, Türkiye'de de var. Şimdi bak, burayı gezmek istiyorum gerçekten, hani sokakları falan çok güzel. Ama mesela şöyle bank var, göl var. Hani İtalya'dasın falan. Gezmek istemiyorum yani. Bu arada 2 kelam edeceğim. Buranın şeyleri çok doyurucu. Makarnası ve pizzası. Şöyle bir döneyim mi? Ne yapayım? Çok güneşte geliyor. Neyse, o kadar doyurucu ki. Yani mesela margarita almıştım. Gayet, Allah kahretsin, konuşamıyorum. Tamam, şimdi birkaç fotoğraf çektim burada. Gün batımı. Burası turuncu olunca çok güzel olur bu arada. Onu herhalde göremem çünkü güneş burada geç batıyor bayağı. 9'a doğru. Ve ben susadım. Dağ kısmı da çok güzel bu arada. Şimdi gidelim. Buraya artık veda edeceğiz. Bir çeşme bulayım. Su içeyim. Çişim var. Bir de tuvalet bulmak lazım. Altındaki yerler için tuttum. Bakın. Şimdi buradan biz şöyle şuradan gelmiştik sabah. İşte öyle gidip yukarı çıkarsak tren istasyonu. Burada çeşme de var, tuvalet de var. Önce tuvalete gideyim, sonra çeşmeye gidelim. Bakın şuraya falan otururuz yani, o yüzden rahatlıkla erken geldim. Her yer klozet. Avrupa'nın tuvalet konusunda gelişmesi lazım. Gerçekten. Neyse. Çünkü kapı kapanmıyor. Neyse, kapanıyor. Bay bay. Şimdi tuvaletten çıktım. Tuvalet şu şeyin arkasında, motorların olduğu yerin. Buraya geldim, oturuyorum. Güzel gayet. Saçlarım sararmış. Sabah kaçırdığım treni, onu unutalım yani. O tamamen böyle şey, saçmalık oldu. Bu arada ben şimdi videoyu izlerken o kısma dikkat edeceğim. Aslında o kaçmayan bir tren değil mi? Siz bakmışsınızdır. Ya bana tabii jeton sonradan düştü. Ben Türkiye'deki tren sistemini bile çok fazla bilmiyorum. Buradakini hiç, doğal olarak. Ondan sonra muhtemelen o ekranda yazıyordu. Ve benim biletimim zaten online aldığım için, check-in'de yaptığım için o onaylanmış bilet olarak geçiyordu. Yani şeyi okutup kapıyı açıp girecektim. Ben sadece şeyden kafam karıştı. Şimdi Trenitalia var, Trenord var. Bir de birkaç firma daha var. Benim biletim, geliş biletim de öyleydi. Sırtımda otlar yedi. Geliş biletim de öyleydi. Trenitalia bunların işte distribütörü. Ama Trenord'un biletiymiş bu.
diye anladım sonradan. Ama ben düşündüm ki hani tren İtalya diyor. Biletimde öyle yazıyor. Kocaman böyle şeyi falan var, simgesi. Bu bunu diyorsa dedim kesinlikle bu tren İtalya'dır. Tren olan olamaz. Ona binmeyeyim dedim. Ama bilin bakalım hangisiymiş. Önemli değil. Öğrendim. Bu arada tren canımı yaksa da sabah. Ya canımı yakma. Canımı sıktı. Şöyle sıktı. Ben hani çok istiyordum buraya gelmeyi. İsteyip gelip tüm gün hiçbir şey yapmadan oturunca kızlar. Hayır çok istiyordum ama hani biletim o kaçınca bir daha gidemeyeceğim gibi düşündüm bir an niyeyse. Hani gereksiz böyle üzülmek de değil. Yani bilmiyorum bir sıkıntı oldu içimde. Bir böyle şey oldum. Ekşidim. Bir sıkıntı bastı falan. O yüzden şey yapmadım. Ondan sonra gittim. Tekrar bilet aldım. Sonra oturdum artık. Tren oradaydı zaten. Hemen yer buldum. Ayakta gelenler falan oldu bayağı. Şimdi buradan da olacak. Ondan sonra şeye sordum. Artık hani biraz da şeyden panik oldum. Makineden alınan biletleri başka bir makineye sokup onaylatmak gerekiyor ya. Hani bunu yapmadım. Sağıma soluma soruyorum. Birileri geliyor bana soruyor. İşte bu Varena'ya giden tren. Ben oraya gideceğim. Siz de mi oraya gideceksiniz falan. Bilmem ne soruyorlar bana. Diyorum umarım odur. Ben de oraya gideceğim. Bindim. Umarım odur dedim. Herkes gülüyor. Hani ondan sonra dedim ben de bunu onaylatacağım. Nereden onaylatılıyor biliyor musunuz falan diye sordum birkaç kişiye. İşte makineler var dışarıda onlar olabilir falan dediler ama kimse bir şey bilmiyor. Ondan sonra çıktım. Tam o esnada benim trenden bir şey indi. Tren personeli gibi biri. Üstünde işte şeyin forması vardı. O kısım zaten var videoda. Ona sordum. No bir şey dedi o da. Zaten İngilizce çok az biliyorlar. Gerek yok mu yani dedim. Yok dedi. Ben de hiç üstünde durmadım. Bindim. Acaba yani şeyi merak ediyorum. Biraz tırstım kontrolcü adam gelirse de. Yani benim biletim onaylı değil falan. Bir scanner var orada. Onu okutuyorsun. Biletteki kodu. Onu yaptım ama hani yeterli mi değil mi bilmiyorum. Ondan sonra bir korktum ama kontrol olmadı. Zaten dönüş biletimde sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şeyim var. Bir de bak mesela buradaki gar sadece buraya ait ya. Buradan gidebileceğin yer sayısı belli. Ve içeride bir tane var. Bir yer var, bir oda. Oradan bilet satıyorlar. Mesela bu çok güzel. Yani rahat. Çünkü birine bir şey sorduğunda oradan herhangi birine bile sorsan herkes uyup cevap verir sana. Ama diğer yerde sabah zaten o curcunayı gördünüz yani çektim. İnanılmaz. Ben sabah koşa bir de ben sabah şöyle bir hata yaptım. Benim salak kafam. Salak kafam değil. Aceleci kafam. Ben Varena'ya geleceğim ya. Bir de Verona var. Bu Romeo ve Juliet'in Verona'sı. İsim benzerliği. Ben panik hali zaten. Trenime 1 dakika falan kalmış. Önce bir koştum. Verona yazan trene koşuyorum bu arada. Koştum. Diğer taraftan koşmuşum. Kapıların olduğu taraftan değil. Sonra tekrar koştum. Bindim. Yerde buldum. Trenin kalkacaktı o tren. Ben inmeden kalkacak aslında. Sonra bir tekrar bakayım hani bu değildir falan ama içim hala zaten fokur panik. Yanlış trene biniyor olabilirim ve Verona şöyle Venedik'ten buraya gelirken ben Verona'dan geçtim. Yani benim yolumun üstündeydi. Bana çok ters şu an yani. Tamamen Venedik yolunda artık. Ben daha kuzeydeyim. Ondan sonra dedim hani değil. Sonra indim. Sonra dank etti. Bu Verona diye dank etti bana. Onun bu arada Verona olup olmadığını ben başta umursamadım. Adı benziyor. Bin dedim hani budur dedim. Sonra indim hemen. Allah'tan indim. Yani yoksa bugün burada bunlar yaşanmayacaktı. Ben şeyde olacaktım. Verona'da olacaktım. Orası da çok güzel bir yer bu arada. Benim normalde planlarımda vardı. Yarın için vardı. Romeo Juliet'in yeri işte böyle buradaki evler gibi evler var ama çok daha böyle güzel yani. Ama sonra oradan vazgeçtim. Lugano planı yaptım. Ondan da hala emin değilim bu arada. Yarın hava kötü olacakmış çünkü. Lugano Como'ya çok yakın. Yani bu benim bulunduğum yere çok yakın bu arada. Yani 2-3 dağ arkası falan aynı hizada. Ama orası İsviçre oluyor artık. Bir kısmı İtalya dahilmiş. Birkaç minik toprakları falan. Bu arada kameramı sildim. Kirliymiş. Neyse işte böyle yani. Böyle bugün başıma bunlar geldi. Teyze geldi. Bugün de çok tatlı gene insanlar vardı. Buradaki insanlar çok tatlılar. O dondurma yediğim merdivende dondurma yediğim yerin yanındaki merdivende daha doğrusu sonra orada da oturdum. Bir yere oturdum ama en köşeye. Yanımda da insanlar var. Normal orada herkes oturuyor. Tüm merdiven dolu.
Meğer onlar bir aileymiş. Fotoğraf çekiliyorlarmış, böyle Asyalı bir aile. Sonra ben fotoğraf çekildiklerini fark ettim. Hani oturduktan sonra. Ay dedim çok özür dilerim, ben görmedim sizin fotoğraf çekildiğiniz, normal oturuyoruz sandım dedim. Ondan sonra önemli değil falan dediler. Dedim istiyorsanız kalkayım tekrar çekilin dedim. Çok özür diledim. Ondan sonra onları çeken yaşlı adam şey dedi, babaları muhtemelen ya da dedeleri. Babalarıdır. İşte şey dedi, real life dedi, işte böyle hiç önemli değil falan dedi. Çok tatlılardı. Genel olarak buradaki insanlar tatlı. Turistler de dahil. Şimdi Milano'da bakacağız kim tatlı kim ekşi. Yarın Lugano işini ne yapsak onu düşünüyorum. Gitmişsem spoiler koyayım şuralara. Gitmemiş de olabilirim. Bilmiyorum. Onun yerine başka yerlere de baktım da yani yok. Lugano. Yani Lugano'yu da şu yüzden biraz hafiften de istemiyor gibiyim. Şimdi mesela Como'da çok chill bir gün geçirdim ya. Ben onu aslında Lugano'da yapacaktım. Bir de Lugano ile Como birbirine çok yakın olduğu için hani yok. Hani çok yakınlar ve farklı bir şey görmeyecek gibiyim. Sırf farklı ülke diye mi acaba istiyorum. Yani bilmiyorum. Aslında Zürih falan da olabilir ama biraz uzak kalıyor işte. O konuda bir karar verilemedi henüz. Yani belki bu akşam bir karar verirsem bilet değiştiririm. Ya da yenisini alırım. Onu iptal edip. Tren bileti değil çünkü. Flixbus bileti. Otobüs rahat. Bayağı rahat burada. Yani kararsızım o konuda. Yine birileri geliyor. Neyse çekmeyelim insanları. Birileri de biriymiş. Öyle yani. Başka anlatacağım bir şey şu anlık yok. Buraya bakmalıyım değil mi? Kamera burada oluyor. Yapamıyorum. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Saate bakayım. Mesela saat 19:20. Bir saate trenim var. Hiç de erken gelmedim bu arada yani. Gayet zamanında bir geliş oldu. Sabahdan ağzım yandığı için. Sabah bu arada ben tren sistemini minicik bilsem hiç geç kalmazdım. Hiç bilmeden gittim. Ve öyle oldu. Gidiş dönüş biletleri bu arada gidiş dönüş olarak aldım. 7.40 Euro'dan aldım. İnternetten aldığımda da öyle almıştım. Fiyatı uygun bence, şey değil yani. Tren çok şey burada, bayağı her yere var. Güzel bir şey. Dün benim geldiğim Flixbus otobüsü de Barcelona'ya gidiyordu. Şey gözüküyordu, varış zamanı Barcelona'ya. Ben 15.30'da Venedik'ten bindim. Ertesi gün sabah 8.30'da sanıyorum ki Barcelona'ya iniş gözüküyordu. Yani çok uzun bir yol. Öyle yani. Böyle gerçekten hani burada olduğum için mutluyum ama benim için yurt dışına çıkmak cazibesini hafiften kaybediyor mu acaba? Yani o stresi atlatınca böyle şeymiş sanki, böyle şey gibi, beni ayakta tutan şey stresiymiş gibi. Stressiz değilim hala bu arada. Her adımım burada benim stres içeriyor çünkü tek başımayım. Bu çok şey yani, şey demiyorum yanlış anlaşmasına, tek başına geziyorum wow falan anlamında demiyorum ama tek başına olduğun için her şeye daha fazla sahip çıkmak zorundasın. Yani her şeyle kendine ilgilenmek zorundasın. Bu benim açıkçası şöyle hoşuma gidiyor. Hani sahip çıkma kısmı da daha rahat bence tek olduğum için. Hani ilgilenmem gereken kimse yok. Kimsenin de benimle ilgilenmesine gerek yok. Yani kendi sürecimi kendim yönetiyorum. Böyle esnek yapabiliyorum nasıl istiyorsam. Mesela bugün yanımda biri olsaydı ve biz planlasaydık. İşte Bellagio'ya gideceğiz, Menagio'ya gideceğiz. Ben gitmemezlik yapamazdım. Yani çünkü mecbur. Planlanılmış, biletler alınmış. Ayrıca yanındaki kişi de hayır diyecek. Ben hatta ona derdim yani emin misin? Anca öyle. Ama şimdi böyle olduğunda hani kendi nasıl istiyorsam öyle yapıyorum ya. Bu hoşuma gidiyor çok fazla. Ama biraz yüklü bir şey. Açıkçası ben şu ana kadar kaçıncı günümdeyim? 1, 2, 3, 4. gün sanırım bugün. Ayın 20'si 16'sında yola çıktım. İşte 3. 4. günü gibi bir şey. 4 de bitti olsun. 3 bitti zaten. 4 olmuş olsun hadi. 4 gündür gayet memnunum süreçten. Beni sıkan hiçbir şey olmadı. Bir tek hani kimse fotoğraflarımı çekemiyor demiştim zaten. Önemli değil. Yani herkes teklif ediyor zaten. Fotoğraf çekmek şeyiyle tanıştığım insanlar da var. O yüzden hani o sıkıntı değil benim için. Yani şundan 3 gün önce ben İstanbul Havaalanı'nda geçip geçemeyeceğimi bile bilmiyordum. Böyle bakınca güzel. Memnunum yani. Öyle.
Yani bu belirsizlik benim için zordu. Heyecanla karışık belirsizlik bu hani. Çünkü hiç seyahat etmedim. Ne kadar videoda izlese insan. Çünkü en ufak bir şeyden videoda hiç bahsedilmeyen bir detay senin başına gelebilir bence gayet. O yüzden hani gideceğim yerlerin tarihini araştırdım ama unuttum. Detaylar araştırmadım. Yani şey yapmadım hiç. Gerçekten kendimi hiç sıkmadım bu konuda. Ben çünkü geziyorum ya şu an ve bunu ben yönetiyorum. Ama emin olun yanımda biri olsaydı hiç böyle olmazdı. Yani gayet böyle şey hani tur rehberi gibi olurdum. Şu an kendi tur rehberim olduğum için ne istiyorsam onu yapıyorum. Ama turumu güzel planladığımı düşünüyorum. Yani ufak tefek aksilikler böyle olabilir. Önemli değil. Hani gelen ufak tefek paraların başına gelsin. Başka da bir şey olmasın. Bir de sağlık tabii. Yani onun dışında gayet memnunum. Böyle. Yani solo traveling hakkında Venedik'te söylediklerim hala geçerli. Ekstra bir şey eklenmedi. Bu arada internetimi biraz kullandım, hor kullandım. O biraz belki bana sıkıntı yaratır mı bilmiyorum. Umarım yaratmaz. Böyle. Şuradaki şeyi merak ediyorum. Bakayım zoomlayınca gözükecek mi? Heh. Şurada. Hemen işaret koyarım. Ne acaba o? Ağaç mı? Tabela mı? Dağlar çok böyle hani çizim, sadece gölge gibi böyle. Böyleyiz. Gerçekten çok tatlı bir yer ya. Hoppa yakalandım. Nereye? Bulut. Bulut yani. Bulut şeklinde bulut. Bayağı bir curcuna oldu ama ben bindim. Oturacak yerde buldum. Böyle. Şimdi trenden indim. Sabah kaos yaşanan o yerdeyim. Böyle şeyler var bu arada. Sanırım metro ile gideceğim ya. Hiç emin değilim ama. Sorry. Ayağına bastık adamın. Ama o da benim üstüme çıktı. Harita bana ısrarla metro göstermeyi reddediyor. Yani metro gidiyor biliyorum. Genelde bu kalabalığı takip etme işe yarıyor. Zaten yazıyormuş. Sorry. Don't worry. Ki asla kimse yalnız seyahat etmiyor. Asla. Yani ben tek deli benim şu koskoca yerde ya. Sanırım doğru gidiyorum şu an. Loreto yazıyor ya, orada ineceğiz. Oradan M1'e geçip devam edeceğiz. Bu arada Varena'da beklerken treni güneş batıyordu ya, bir soğudu hava, bir anda esmeye falan başladı. Allah'ım korkunç. Trende üstümü giydim soğuk. Yani çok kuzeydeyiz ama. Çok değil de hani benim şeyime göre kuzey bayağı yani. Şimdi M1'e bineceğiz. Bu arada bu nasıl bir merdiven ya? Gene Sirkeci'ye geldik. Bu arada ben Milano'ya geldim de yani haritadan işte bir yerler kaydettim falan böyle. Hiç düşünmemiştim. Metro hani çok kullanmayı düşünmemiştim. Olabildiğince uzak dururum metrodan diye düşünmüştüm. Hem karışık olduğunu düşündüğüm için hem de bu işte pickpocketing olayları durumu şeyinden. Ama şu an açıkçası bayağı metroyu sevdim çünkü gerçekten duraklar arası birbirine çok yakın. Ve bu yüzden yanlış bir yerde insan bile hani yukarı çıktığımda normal hani karayolundan yürüyerek gittiğimde çok rahat gidebilirim. Yani çok yakın duraklar birbirine. Ve kendisi de rahat metronun. Erken kalkmaya isyan ediyorum, bakmayın. Aslında hani isyan edecek bir şey yok. Zaten şurada 2 gün sonra ben gidiyorum buradan. Ve bilmiyorum, böyle deyince de Milano'yu bir sevdim bak şu an gittiğimi düşününce. Ama da çok ferah ve bir şehir, böyle güzel bir şehir. Sadece böyle gibi birazcık sanki burnu havada bir şehir gibi bir vibe verdi bana. Hani ben bunu diyecek insan mıyım bilmiyorum. Ben kimim bunu diyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama sevdim. Sevmedim değil. Demin herkes ışık yanmadan geçti. Ama bilin bakalım kim geçmedi. İşte. Geç de olsa bazı şeyler öğreniliyor. Şimdi ben böyle gittim. H&M'in oradan. Ve yolumu buldum. Şimdi bugün başka bir yer gösteriyor. Ama hiç yeni şeyler deneyecek havamda değilim. O yüzden
Dümdüz ben gidiyorum. Bunu demiştim işte, Türk pizza, kebap bilmem nesi var diye. Açık mı bu arada? Burada dükkanlar kafasına göre kapattığı için açık sanıyorum ki. Evet. Bir şey diyeceğim. Dün ben markete gittim ya. O burada değil miydi? Odaklasın da. Sanki bu böyle bir sokaktaydı gibi ben hatırlıyorum. O yüzden bunu deneyecek havamdayım. Buradan gidelim bakalım. Güzel bir yer burası. Gelato, küçük, büyük, bilmem ne, maxi. Ben gelato, bugün yediğim gelato o kadar güzeldi ki bu arada. Videoda tam abartamamış olabilirim. Evet, dün geldim market, ta kendisi. Neyse, tam abartamamış olabilirim ama çok güzeldi. Benim pantolon hala sarkıyor mu acaba? Ondan çok korkuyorum. Burası da nezarethanesi mi şeyin? Polis istasyonu. Burada hiç polis istasyonu gibi de değil. Yani bizdekiler böyle etrafı çevrili, kapısında 5 tane nöbetçi bekliyor falan. Buradakine bak. Bina sakinleri önüne park etmiş. Bir tane falan araç var ve bu şey, hani bayağı şehrin polis istasyonu. Bu ne? Hiç anlamam, kiralık ev herhalde. Yok, satılık, bende diyor. Hello, room number 4. Okay. Evet. Geldim, nefes nefeseyim. Binanın merdivenleri çok yorucu. Burada da kimse yok. Benim eşofman bu arada camı kapatacağız diye almışlar. Olabilir. Güzel. Other places? No, I was here from by train. By bus, by Flixbus. Yeah. Because it's cheap. Yeah. I take this every time. One day, 3 years ago, just a second. Last year, I was in Amalfi. There was I was there by train, and 4 years ago, I was in Tarent. This is very south of Italy, and I drove from Hamburg to Tarent 36 hours. Oh. But it was perfect. Really? Nothing happened. Yeah, we must. They don't ask you where you're from, what's your name, nothing. You know. They don't talk. No, I'm not. Actually, I'm not from Germany. I'm from Poland. I was born there, but my husband is German, and that's why I live now almost 20 years there and have German nationality. And you know, I am like Polish people. You know, speak here, speak here. Yeah. But, the German are very close to Yeah. that. They don't speak much. Yeah, I know this very much. At the beginning in Germany, it was terrible. People from United States also talk, but most Europeans don't talk. Mm-hmm. They don't ask you anything. Yeah, In my culture, we ask. You must know. There are many Turks in Germany, I know. Yeah, you see, this is so different. This one is here from the United States and like Europe travel, and this one is from Argentina, I guess. And That's the best. yeah, it's so warm. This is hot. I must not take many things. I have Yeah, some same. I shorts, realized when I t-shirts, came yeah, here. yeah. It's too much for me too. Like, Yeah, this is a little bit cosmetic and yeah, that's all. Afternoon and the night. Yeah. Very dangerous, very stormy. I was planning to go to Lugano in Switzerland, but I'm not sure. Lugano, oh, nice. There's lake too. Yeah. And the It's so city, close I to saw Lake today. Como. Yeah, I saw today. We drove nearby. Oh. Like I was planning to, but it's gonna be rainy, so I'm just thinking about like changing my plans, but I'm not sure. Degrees or something. Wow, this is very cold. Yeah. When you see today in sun, I think 40 degrees in the sun. Lake Como was also like warm, but after like sun is about to set, it was cold. In the morning, it was also cold. Like I was wearing this one, and I felt cold a little bit. Like, Yeah, because of wind, I think. Yeah. From the lake. the passport, the green one, so it wasn't hard for me to Green go one? here. The green passport, let me show you. I don't understand green because. it's the color, nothing special about It's it. a special. That's one. But normally
Turkey passports are In like and why is dark your- red. Because like my mom works for the government. She's a nurse, so she has a right to get one, and I'm from the family, so I have a right to get one. Oh, this is special rights in Turkey that when you work for government, you have special rights for other documents or something like that. Like I know for the passport, I don't know. Like, Just from pass. Okay. maybe there's something too, but I've never heard of them. This is my meal. I call this girl dinner. Girl dinner. Şimdi banyoda duş aldım, bunu tattım. Bugün burada hazırlanacağım. Çünkü diğerini temizliyorlar. Ne giyeceğim konusunda türlü kararsızlıklar yaşıyorum. Bu elbisem bu arada. Bugünlük etek olacak. Ya ama bu da çok şey. Hani bugün gezeceğim yerler için. Bugün nereye gezeceğimi de bilmiyorum bu arada. O yüzden sanırım Budapeşte'de giydiğim elbiseyi giyeceğim. Çünkü onunla zaten bir şey fotoğraf falan çekmemiştim. Yani var ama videodan ekran görüntüsü atmam onu muhtemelen. Onu giyeyim bari. Çünkü bundan emin olamadım ya. Bilmiyorum. Bunu direkt elbise olarak da giyebilirim. Ama o zaman da çok şey oluyor. Hani çok elbise oluyor. O yüzden diğer elbiseyi giyeceğim. Daha az elbise olsun diye. Burası da böyle bir mes. Buraya ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Üstünü şu örtüyle kapatıp gelince toplayacağım. Herkesin şeyi yani öyle aslında. Benim kadar değil de. Çünkü böyle şeyleri var onların. Buradaki gitti. Buradaki de gitmiş. Sabah zaten tangır tungur duydum bir şeyler. Böyle. Şimdi bana demeyin burayı böyle bıraktın hani yanmışsın falan diye. Ben zaten bu akşam hani toplanacağım. Yarın gideceğim için. O yüzden buranın böyle kalması benim için daha iyi. Her şeyimi uçağa göre tekrar toplamam gerekecek. Yani yarın akşam gideceğim ama olsun. Sonuçta gerekecek. Neyse şimdi şunları alalım. Çıkartabilirsem. Sonra gidelim. Böyle bir look'ta karar kıldım. Bence güzel. Siz videoda bunu daha önce gördünüz. Ama Instagram'ım görmedi. Çok farklı kişiler çünkü Instagram'da burası. Neyse. Saçımı da böyle yaptım. Uğraşamam çok. Böyle. Çıkalım. Bir mutfaktan su alayım sonra gidelim. Hey. Have a good day. You too. Okay. Şimdi çıkıyorum. Görüldüğü üzere bugün Lugano'ya gidemedim. Birazcık konu hakkında şişik içim. Ama yani böylesi daha iyi oldu. Çünkü ben gerçekten bak yağmurda Alplerde gezecek kadar salak değilim bence. Çıkalım. Şimdi nereye gitsek? Çıktım böyle de. Ya bugün Milano gezilecek zaten. O Allah'ın emri de. Ha bir dakika bir haritaya bak. Daha hiçbir şey yemedim. Hatta bugün bir tık da aç uyandım. Bizim polis istasyonu. Bence burası çalışmıyor. Şimdi gidelim. Kahvaltılık bir yer vardı kaydettiğim. Bir orayı tadalım. Kahvaltıya 7 Euro'dan 8 Euro'dan fazla vermem. Anlaştık mı? Bu arada ben güneş gözlüğümü kaybettim. Gerçekten sormayın nasıl kayboluyor bu eşyalar diye. Oluyor bir şekilde, anlamadım ben de. Kafamdan mı düştü, gözümden bile düşmüş olabilir. Ben gözüme takınca zaten tüm benim fonksiyonlarım iptal oluyor. Göremiyorum, duyamıyorum, hareket edemiyorum. Ama bazen de gerekiyor. Mesela dün şeyde zorlandım biraz. Komada oturduğum yerde bir tık zorladı beni. Ama olsun. Şimdi buradan dümdüz gidip birazcık sağa dönünce ulaşmış olmam gerekecek. Bir markete gidip ıslak mendil almam lazım. Bu arada burada insanlar o kadar güzel kokuyor ki. Bir yerde ortalık çok pis kokuyor dediğim anlar var biliyorum ama o ortalık. Böyle hani bazen markete girersin falan değişik böyle bir plastiğimsi bir yanık gibi bir iğrenç koku olur ya. Onlar öyle kokular. Ama insanların kendisi Allah'ım cennet gibi kokuyorlar.
Hostelde de işte bazen giriyorum içeri böyle mis gibi kokuyor. Kim ne sıktı yani, çok güzel kokuyorlar. Dün trende bile yani o kadar sabahtan beri geziyor herkes ama mis gibi kokuyorlar. Bu yol şeymiş bu arada. Dün benim Centrale'ye giderkenki yolummuş. Bir de şeyden korkuyorum. Şimdi gidiyorum ya öğlen vakti. Bunların siestasına denk gelmek istemiyorum. Dükkanı kapatıp uyumaya gitmek, sonra istediğin saatte kapatıp açmak falan. Nasıl bir lüks ya. İçi gözüküyor mu? Çok korkutucu. Gerçekten benim dengemi bozuyor bunlar ve tüm yol boyu böyle var. Şimdi ıslak mendil bulacağız. Crisp'ler. Ben bunu aldım ama daha var. Antep fıstığı çok meşhur. Her şeyde var. Burada Venedik'ten aldığım kurabiyenin diğer çeşitleri. Benim aldığım burada yok. Şu galiba benimki. Şekli bu da. Kendisi bu değil. O kadar ucuz ki alkol. Hani o kadar ucuz ki. Küçük ıslak mendil yok mu burada? Abla ne diyorsun? Şu mu en küçüğü ya? Daha küçüğü yok mu? Hayır, bu tuvalet temizleme mendili. Ondan var bende. Neyse şuraya bir detaylı bakayım. Alıcı gözle. Çok büyük. Ben bu kadar büyük istemiyorum. Ben yanımda taşıyacağım. Türkiye'den her şeyimi getirmişim. Bir tane bir şey unuttuk. O da başımıza bela oldu. Pahalılar bu arada. Ama çok da değil. Nivea'nın çakması var. Garnier'ler var. Yani buradan bir şey alamadık mı şimdi? Alamadık. Olsun. Marvis çok meşhur burada. Herhalde bu, bilmiyorum ben bu diş macununun tarihini ama sanırım İtalya'nın. Bu şey mi? Bir ıslak mendil gibi geldi ama değil sanırım. Of ya, küçük nasıl olmaz? Neyse çıkıyorum ben. Neyi beklediğimizi bilmediğim bir sıradayım. Hiç de sesim çıkmıyor. Yani, tuhaf. Oh, that's so much. Ладно. Короче, я поеду купаться. В Венецию. You got a ticket from Moscow to Berlin on Wednesday. So you just around. Why are you spending a night in each city? Why? Why no more than that? That's weird. So you're leaving? You can go, no? Okay, yeah. Şimdi ben Rus'un tekiyle kahvaltı yaptım. Kendisi şu an gidiyor, sarıldık. Ama çok saçma yani. Takipleştik. Çok komik. Ayrıldık. Metroya geldim. M3'ün de tadına bakacağız. Bu M3. Ben M1'i kullandım, M2'yi kullandım. Bu zaten bundan başka metroda geçmiyor biletim. M1, M2, M3. Evet, Duomo'ya geldik. Şurası da bir şey, burayı şey mi bu? Galleria Vittorio Emanuele 2. 2. Orası da orası herhalde. Orada ben şu metrodan şeyden çıktım. Öyle. Güzel yerde. Ben içine girmeyeceğim buranın bu arada. Hani şu kalabalığa bakar mısın? Şu boğanın boynuzunda döneceğiz mi 3 kere topuğumuzda? Ben dönmem bu arada. Şu kalabalığa bak. Pazar. Buraya gelmek nasıl bir fikirdi bilmiyorum ya. Evet, ateş bastı. Bu boğa boynuzunda insanlar sıra falan bekliyor. Şurası herhalde. Orada bir ucube yuvarlağı görüyorum. Ve her şey laf edip sonra fal baktırmaktan başımıza gelenler. Tarota inanıp aldığım kararlar falan. Neyse. Aynen bura. Bak böyle dönüyor herkes işte. Ben boğa boynuzuna dönmeyeceğim için çekeyim ama dönüşü. Böyle dönüyorlar ve herkes çekiyor burada. Kimse de demiyor ki beni çekmeyin. Burası çok eski bir alışveriş merkeziymiş. Yani bayağı tarihi vardı. Ama yani çok şey değil benim için. Ben öyle geziyorum.
Lütfen böyle şey düşünmeyin. Yani o kadar para vermiş gelmiş tarihini bilmiyor falan. Ben şu an çok mutluyum. Ve ben buraların tarihini falan her şeyini araştırdım. Sadece ilgimi çeken detaylar tarihi olmadı. Yani şu an burada olmak benim için çok daha önemli. Neyse yani bugün buralardayız. Ben daha bir yerler kaydetmiştim. Böyle bir tatlı bir park falan var. Oraya da gideriz. Acaba bu dükkanların üstleri ne? Hani otel falan mı? Yoksa ne yapıyorlar? Yani depoları. Depo bence böyle bir depo olamaz. Gidiyoruz. Şu an çıkacağım buradan. Yani çünkü çıkışa doğru yürüdüm ve diğer tarafını gezmedim. Oraya da gidelim. Bir eksiğimiz kalmasın. Sonra içim falan şişer oraya buraya gidemedim diye. Ben bir tek bu köpekleri seviyorum. Konudan bağımsız. Tek tatlı bulduğum köpek türü. Onun dışında hiçbir köpek türünü tatlı bulmam ve sevmem. Ama köpekler ölsün de demiyorum. O konuda da anlaşalım. Sadece çok sevdiğim bir hayvan değil. Ama tabii ki yaşasın her hayvan. Hello. Kendimi çok çekemiyorum burada çünkü telefonumu boynumdan çıkartmak istemiyorum. O yüzden beni böyle yarım görüp etrafı görebiliriz. Bu çıkışı sevmedim mesela. Çok yolun ortasına çıkıyor. O yüzden daha böyle havalı bir çıkış bulalım. Geri Duomo'nun önüne çıkıyor. Ay, insanlar o kadar güzel kokuyor ki ben hiç alışkın değilim yani şu an. Çok güzel kokuyorlar. Ama genelde kadın parfümü kokusu aldım. Yani cinsiyetçilik olarak anlaşılmasın da böyle. Erkek parfüm kokusu almadım. Öyle güzel bir koku ama kadın parfümleri belki de erkek parfümleri uçuyordur. Ama erkeklerden kötü koku da almadım. Onu da belirteyim. Buraları da görmüş olduk. Vittorio Emanuele. Bunun tarihçesini bana sevgili avukatım anlattı. Şeymiş. Bu küçük devletlerini, İtalya'daki küçük devletleri birleştiren adammış bu. Vittorio Emanuele. Öyle bir bilgi. Ek bilgi. Burası da onun AVM'si. Varmış bir tane altın heykel şurada. Bunu daha önce çok kere helikopterle çalmaya falan çalışmışlar. Bu da Duomo'nun 0.5'ten görüntüleri. Çok güzel bir bina bu arada. Yani her yere bir heykel sokmayı nasıl başardılar bilmiyorum ve çok uzun yıllar önce yapımına başladı. Yapımı 600 yıl falan sürdü diye biliyorum. Hala da yapılmayan yerleri varmış. Yukarıda hala şeyleri var. Yani sürekli devam ediyor şeyi. Restorasyon gibi bir şey yani. Hani çok gerçekten ihtişamlı bir bina. Ben çok beğendim. Genel olarak bu meydan çok güzel zaten. Böyle. Şöyle bir şeye denk geldim. Çok hoşuma gitti. Çektim. Şimdi geri gelirim buraya diye şey yapmıyorum. Buradan da bir Duomo'nun resmini falan çekeyim. Devam edelim. Buradaki yeşil bilekliği sordum. 20 yaparım dedi. Sence bir bak bakayım benim gözlerimin içine. Ben ona o parayı verir miyim? Bakalım. Duomo'nun dibi diye pahalı satıyorlar her şeyi. Bunlar tam anneme göre. Bakalım. Alacağım. Teyze çok tatlı. Her şey 1 eurocu buldum. Bir şeyler aldım. 7 euro harcadım. Ya çünkü buralarda her şey çok pahalı. Bir tane takı soruyorum. Zirkon 25 euro diyorlar. Neyse ben 1 eurocudan kolye uçları ve ördek gibi bir şey aldım. Bir tane de çerçeve aldım. Tatlı bu arada. Balkonuma yakışacağını düşünüyorum. Sağ salim de ülkeme götürebilirsem. Bunlar çok tatlı. Ama hani gerek yok diye düşünmekteyim. Ay bu çanta yeşil olanı çok beğendim. Takar mıyım? Takmam ama bunlar da çok güzel. Kitaplar var. Gözlükler falan. Şaka mısın? Doğru yerde miyim bilmiyorum bu arada. Bu arada benim çerçeve falan aldım resim. Çok daha güzelleri vardı ama orada bir kız vardı. Onları alıyormuş normalde. Ben görmedim. Telefonla konuşuyordu. Nakit yokmuş. Arkadaşını aramış meğer. Dedim kusura bakma ben görmedim senin olduğunu dedim. O da bir üzüldü ben hani alamadım falan diye. Dedim sorun değil ben görmedim senin hani bunları alıyor olduğunu dedim.
Her şey. Bak gene bir Turkish. Ha bu bizim otelin orada da, hostelin orada da var bundan. Öyle. Primark'a geldim. Buraya gezeceğiz. Yok buraya girmemek lazımdı bu mağazaya ya. Sıkıntı olabilir biraz. Neyse geldik bir kere artık. Bayağı iyi her şey. Deneme kabinlerine geldim. Ne kadar geniş olduğuna bakar mısınız? Şaka mı? Bak şeyde normal çekeyim. Hani burası bence tek kişilik değil, bir hata var. Bu kadar olamaz. Aşırı geniş yani neyse. Ve ama çok kötü kokuyor. Genel olarak çok kalabalık zaten bugün. Çok kötü kokuyor. Çok şükür 20 euroluk olan elbiseyi beğenmedim. Bunun duasıyla zaten çıkmıştım yukarı, beğenmem umarım diye. Bir şeyler alacağız ama bakalım. Kendime limit koydum. Yarın uçağım yokmuşçasına aldıklarım. Evet kadın kıyafet. Sorry. Evet benim kıyafet şeyim bitmedi. Daha bakıyorum böyle. Almıyorum ama bakıyorum. Yani almak değil ilk hedefim. Anneme de bir şeyler baktım ama bilemedim ya. Yani beğeneceği türden şeyler çok yok gibi. Baksanıza. Olan yerleri göstermiyormuşum. Yok yani gerçekten diğer taraflara da baktım. Miktar para harcandı tabii. Moraller iyi. Aklım alamadıklarımda. Ya fiyat olarak alamadıklarımda değil. Onu belirtmeliyim. Çünkü fiyat olarak gerçekten uygun bir yer. Ama benim yerim yok. Yani bu aldıklarımı bile nereme sokacağımı düşünüyorum şimdi. Hiçbir fikrim yok. Artık ayakkabılar falan vardı gayet. Benim büyük ayaklarıma bile olan ama alamadım çünkü ayakkabı üstte de giyemezsin yani. Hani böyle bir şato var. Oraya geldim metroyla. Buradan su içeceğim bir de. Çeşme bulacağım. Şimdi bir gidelim bakalım. Acayip güneşli. Buralar böyle. Kalenin sonunda böyle bir park var. Şato, kale. İkisi de deniyor buraya. Bu park çok güzel. Ben biraz buraya bugün bu park için geldim açıkçası. Çok tatlı. Ben kalelerden falan çok anladığım şeyler değil. Yani gezdim. Gezilebilecek yerleri güzel. Ama yani hani normal kale işte yani. Şöyle çekeyim arkadan. Böyle bir adam mesela stand by me söylüyor. Ben de böyle gidiyorum. Şimdi bu parktayım. Şarjım yine yok. Bitti. Burada biraz oturup gezmeye devam ederim. Bir bakayım etrafta başka nereleri işaretlemişim. Ona göre takılırız. Şimdi Naviglia'ya geldim. Buranın bu kadar boş olması tuhaf değil mi? Su bayağı şey gibi gözüküyor. Güzel bir su. Şarjım yine 8 falan benim. Buradan biraz yürüyelim. Sonra karşı taraftan biraz yürürüz. Sonra da gideriz. Şimdi geri gidiyorum. Çünkü ben doğumu gece görmek istiyorum bir de. Sabah geldiğimde daha az kalabalıktı sanki. Çok garip kont var. Biri az önce pis pis diye kedi çağırdı. Burada bir yerde Türk var. Köşeye gidip oturacağım ya. Yoruldum ama. Hiç de bir fotoğrafım bir şeyim falan da yok şu an burada. Hani şu kalabalıkta ortalığa telefonumu koyup fotoğrafımı çekemem. Şöyle bir oturayım. Videoları oluyor ya. Şu kenara hemen koyayım. İşte bunlar burada çok oluyor. Ve bunlardan birine denk gelebilmeyi çok isterim. Ama muhtemelen gelmem yani. Az önce bir şurada alkışlar falan bir şeyler koptu ama çok isterdim. Neyse. Şimdi de şunlara ricada bulunmam gerekebilir belki fotoğraf için. Güvenilir duruyorlar ve belli ki 3 kişiler. Ya şakasız. Şu üzümleri falan mesela 1400'lerin hatta 1300'lerin sonunda 1393 mü ne? Nasıl yaptınız yani? Çok merak ediyorum şu üzümleri. Bilmiyorum bana çok şey geliyor. Binayı övmek için söylemiyorum. Türkiye'de de çok güzel binalarımız var. Bu değil ama inanılmaz şey yapmışlar. Çok güzel ya. Uzaktan dümdüz yeşil bir kapı gibi gözüküyor. Şimdi yanına oturunca fark ettim ki
Yani çok iyi. Hiçbir detay atlanmamış. Fotoğrafımı çektiler ama beğenmedi. Bir de ben bugün hiçbir şey yiyemedim ya. O çok sıkıntı oldu bir ara, hani bayağı acıktım ama yiyecek bir şey bulamadım. Yani şöyle bulamadım. Etrafta kaydettiğim hiçbir yer yok. Kaydetmediğim yere gitmez miyim? Tabii ki gidebilirim ama hani sürekli şey oldum. Şimdi ona vakit harcamayayım, şuraya gideyim, buraya gideyim gibi oldu bir tık. Yani şey yapmak istemedim. Sabah o çocukla yediğim, Rus çocukla işte var. Ondan sonra şey yedim. 2 tane kruvasanım vardı. Küçük, komoda yerim diye dün götürdüm. Onları yedim ayrı zamanlarda. Sonra bir de bir suyla şey aldım. Böyle bizim var ya, rulo böyle kek gibi bir şey. Onun gibi bir şey buldum marketten, onu aldım. Onu da yiyemedim dilimli olmadığı için. Onu hostelde yiyeceğim. Artık her şeyi hostelde yiyeceğim. Hani hostele gitmeden onu yiyeyim diye aldım ama yok. Hayır, Milano'da yemek beni çok cezbetmedi açıkçası. Aklıma hemen ticari bir fikir geldi. Mesela ben bir turizm bakanı falan olsam böyle önemli yerlerin önüne bir tane şey koyarım. Fotoğraf çekmek için bir öyle stand gibi bir şey. Telefonla takacaksın. İstediğin gibi koyacaksın ve fotoğrafını çekeceksin. Ya da bunun için insanlar da olabilir ama bence stand daha mantıklı. Böyle şeyler yapardım ve böyle yerlere koyardım. Mesela 1 euroya da ben şu an 1 euro verirdim mesela ona. Bir turist olaraktan. 1 euroya da çalıştırırdım onları böyle Avrupa'da. Yani çok iyi değil mi? Tabii Türkler 50 kuruş yatardı ama olsun. Şu an yaptım, yanlış biliyorum ama yapacağım. Bir adam var, Zeynep'le keşfete birbirimizi atıp duruyoruz, böyle değişik değişik giyiniyor, kimse yakıştırmıyor, kötü yorum yapıyorlar falan. Adam şey diyor işte, şu adamın ayağındaki ayakkabıdan giyiyor ve herkes onu çorapla giyme diye laf ediyor. Adam bazen böyle renkli değişik çoraplar falan giyiyor. O da şey yazıyor altına hep, işte İtalyan tarzında, modasında böyle giyinilir falan yazıyor. Doğru söylüyormuş. Aşırı doğru söylüyormuş. Yani şu an Milano'dayız ve gerçekten doğru söylüyor. Şu adam ben geldiğimden beri uyuyor. Anlayamadım ama gün batımı güzel gözüküyor. Gün batımının puanım 10 üzerinden 8. Doğmaya puanım. Doğmaya 10 üzerinden 10 veririm çünkü çok güzel bir katedral. Zaten bir Barcelona'daki bir de Almanya'daki meşhur, bir de bu. Yani 3'ten birini şey yaptık. Saat 9 oldu ve burada hala güneş batmadı. İlginç. Yani 9:05 geçimine batıyormuş da. Yani güzel ama. Ya hadi şu ışıkları yakıyorsanız yakın, ben gideceğim, daha benim işlerim var. Yatıyor orada, inanılmaz ya. Şimdi ben neredeyim, sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Şimdi ben neredeyim, sen nerede? Artık kalktım. İçeride Burger King varmış, şimdi görüyorum. Gözüküyor mu? Şeyler çıkmış. Şunlar ışıkla birlikte. İçinde böyle şeyler var, evet. Mesela şu bayağı net gözüküyor. Ama böyle çok daha şey bir kilise gibi içi. Estetik bir kilise gibi yani bayağı. Ama bence hani bu binanın asıl olayı binası, yani dışı. Çok güzel, yani dışındaki o kadar fazla detay var ki. Çok güzel. Metro artık hostele gideceğim çünkü duş alacağım. Bir tık hazırlanacağım. Yarın ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok bu arada, yani. Geri doğmaya gelmek istemiyorum. Yarın için bir yer kaydettim. Böyle şeydeki 16. 17. 18. yüzyıllarda falan Milano'nun modasının ile ilgili bir yer. Bir böyle müze gibi bir yer. Hatta bir Türk'ün yorumu vardı orada, işte kimsenin değerini bilmediği ama asıl Milano'nun görülmesi gereken yeri falan diye. Öyle underrated bir yer olması hoşuma gitti. Oraya gideceğim ve sanırım bana da yakındı. Benim şarjım tükenmeden gidelim. Şuradan inelim mi? Ha, şu altına heykeli bir çekeyim. Biri de drone uçuruyor. Kimin videosundayız acaba şu an?
Altına heykel bayağı şey gözüküyor buradan. Pasparyak. Acaba merak ediyorum, içi mermer, dışı kaplama olarak mı yoksa full altın mı? Hiçbir fikrim yok. İşte buraya gelen herkes geri çıkıyor. Ne var burada da geri çıkıyor herkes ya? İşte biriyle gelseydim, o biri benim bir sürü fotoğrafımı falan çekerdi burada. Ben de kendimce bir şeyler denedim. Burada bir anlamadım ben. Hani milliyetlerini sevmiyor mu insanlar? Hiç şey yok. İtalyanca müzik kültürü, hep Amerikan müziği, İspanyolca müzik falan böyle yani, çok ilginç. Şimdi şarjım bitmeden 30 falandı çünkü. Gidelim. Deli misiniz? Korkuyorum da. Tatlı da. M1 bizim. Gerçekten hani şu adamda olmasa hiç İtalyanca şarkı mı ne söylüyorsa artık duymadım burada. Durağım geçti sandım, indi. Öyle bir şey yokmuş ama. Geçmemişim yani. Duomo, Palestro, Porta Venezia. Lima yazıyordu orada. Lima'yı geçtik biz. Hangi Duomo'dan bahsediyoruz? Bir tane Duomo var. Ya şu işte, şuradan bindik. 2 durak, 3 durak gidecektik işte. Neyse. Olabilir öyle şeyler. Cadorna, buraya gittik bugün. Şunların ikisinden birinden aktarma yaptık. Duomo, Palestro, Porta Venezia. Benim hostelim de şurada bir yerde işte. Gerçekten benim aklım çok az bu aralar. Bak şimdi. Gözükmüyor diye şuradan mı göstereyim? Buradan göstereyim. Duomo. Duomo'dan sonra Samba bile var ya. Ben de yöne bakıyordum sizce. Ters yöne. Neyse, olabilir öyle. Ben alışık değilim. Bakın ilerisi nasıl dolu, burası nasıl boş. Yani işte burada ineceğiz. Bir de şeyi merak ediyorum. İndim şimdi. İstanbul'da falan da böyle mi? Yani metrodan çıkarken tekrar kart okutuluyor mu? İade alınacaksa okutuluyor diye biliyorum ben. Onun dışında hani normal çıkıyordum oradayken, ben öyle hatırlıyorum ama burada çıkarken de kartını okutuyorsun. Burada şey fark ettim ben, sokaklarda böyle saat var. Milano Belediyesi'nin herhalde koymuş olduğu. Bulurkenki referansım şu Ban ve market vardı da market şu an yok. Market şu an yok diye bir şey yok. Marketi var da burada değil. Şuradan girince o ilk gün geldiğimiz market. Hep seldi. Hiç de bir şeyinizde indirim olduğunu da düşünmüyorum da. Bu da sabahın köründe beni uyandıran kilisemiz. Ben hostelin dibinde kilise olduğunu hiç bilmiyordum. Sistemi çözemedim ama. Yani şeyi, ne zaman çalınıyor bu hani tam olarak. Sen uzak dur da gene de yaklaşma bana. Çığlığı şurada bastığım gibi. Sokağın güvenliği tartışılır. Kişi giriyor. Şunların peşinden koşalım, kapı kapanmadan. Hostele vardım ve yoruldum ve tuvalete gireceğim. Bugün bir kıyafet yıkaması yapılır maalesef. Şurada var biraz. Üstümdekiler var. Uf. Neyse tuvalete gideyim, bir tık acil çünkü. Bye. Ne kalkıldı. Bugün burası daha güzel gözüküyor. Güneş falan bilmiyorum. Demin bir çan çalma hadisesi yaşandı ama kısa sürdü. Sokağın bu tarafını hiç çekmedim bu arada. Kendimde ne olduğunu bilmiyorum orada. Böyle. Burada kafe varmış. Benim haberim yok. Burada kafelerdeki şey çok tatlı. Şimdi böyle sokağa açılan şeyler oluyor ya, masaları. Dışlarını böyle çevreliyorlar. Ve genelde çok tatlı çeviriyorlar. Bu çok şey değil ama böyle sarmaşıklarla falan yapıyorlar. Çok tatlı oluyor. Neyse yani böyle kahvaltı halletmek lazım tabii. Bugün gezeceğim yerler belli. Metro ile gideceğim. Şuradan bineriz. Şimdi yüzümü falan yıkayayım, hazırlanayım, çıkayım. Benim check-out yapmama yarım saat falan var. Ben gene böyle başladı hallerim, rahat hallerim. Ve daha burası bitmedi bile. Görünüyor mu? Görünüyor tabii. Şunu nasıl gözükmesin? Ama halledeceğim. Çok bir şey yok yani. Hani çok gibi gözüküyor ama değil. Şunların hepsi zaten oradaki çantalardan biri. Şunlar, burada olan bazı kıyafetler bunun içine girecek.
Halledeceğiz ya. Çöpler falan da var da. Şu sıvılar mesela, bu direkt bir çanta. Bugün normalde şeyi takmayacaktım. Kol çantamı, bunu takacaktım ama şu an vazgeçtim. Kol çantamı takabilirim. Erken gelirsem buraya biraz, son düzenlemeleri de yapıp valizimi alıp çıkarım. Yani bugün gezme işini erken bitirirsem 4 gibi falan. Yeter zaten. Gideceğim yerler için fazla bile. Öyle yaparsam sorun olmaz. Öyle yapayım bence. Yani. Çünkü bu biraz ya çok rahat ama hani suyum falan oluyor. Şehirde gezmek için çok uygun değil. Budapeşte'de de biraz zorlanmıştım. Suyumu falan koyamadığım için. Şu şişeyi boşaltıp ezeceğim. Bir tane içine koydum. Bir tane daha koyacağım. Şu 383'ü de Hacer'le aldığımız o suyu da bugün yanıma alacağım. Gidiyoruz. Dün akşam 1 ton çamaşır yıkadım. Hacer'le. Bu polis istasyonunda bir event var. Niye böyle bir değişik odaklamalar, bir şeylere girdi bugün bu telefon? Ha, ben çünkü sinematik çekiyormuşum. Aman çekelim, ne olacak? Neyse, dün 1 ton çamaşır yıkadım. Şimdi markete gidip oradan metroya gitmeyi düşünüyorum. Neyse işte baktım hani kurumayacak falan. Sonra askılık boştu. Mutfakta çamaşır askılığı var dışarıya doğru balkonda. Ama çamaşır hani servisine dahil bir hizmet mi bilmiyorum. Çünkü ben ilk geldiğimde yıkadığımda odada kurutmuştum. Zaten gördünüz. Bilmediğim için emin olamadım. Ondan sonracığıma gece kimse yoktu. Askılık da boştu. Aman dedim asayım, kim görecek. Sonra sabah kalktım, erken uyanmıştım zaten. Hemen topladım. Öyle yaptım bugün. Ve kurumuş çoğu. Çok hafif nemli kalanlar vardı ama çok hafif. Allah'tan gece çok esiyordu da hemen kurumuş. Hemen kurumasaydı gerçekten zor olurdu benim için. Yani ne yapacağım o kadar şeyi. Ya su doldurmayı unuttum hostelden. Neyse. Akşam giderken doldururum da tüm gün. Zaten o su çok gitmeyecekti ama olsun. Hiçbir şey de yemedim. Şuraya bir girelim. Çözeriz bir şekilde. Bakalım, bugün kötü kokuyorum diyecektim. Vurdu bile, bir kötü oldum. Gerçekten kötü kokuyor burası. Bayağı. Böyle balığımsı karışık bir koku. Bu markette de ıslak mendil bulamazsam bayılacağım artık. Bir de Hacer şey demişti, Budapeşte'de mesela çok pahalıymış ıslak mendil. Acaba burada da öyle mi? Ama bulamıyorum ki yani. Satsalar. Peçeteler buradaysa ıslak mendiller de burada oluyor genelde. Ama bakıyorum yok. Aha, var. Bu mu? Bu ıslak mendil mi? Mesela sizce bir 29 verilir mi? Bence verilmez çünkü bu büyük zaten. Ben daha küçüğünü istiyorum. Gratis'te kasa arkası satılıyor ya. Ondan istiyorum. Ondan ben koydum sandım çantama. Koymamışım. Bunları aldım. Alacağım yani. İçecek bir şey bakıyorum. Tavuk fiyatları ne düşünüyoruz? Bence iyi. Ben bunları bu arada ilk geldiğim tavukları görseydim alırdım. Görmedim. Aramadım da daha doğrusu. Satıyorlar. Ay, telefonu tutamıyorum, üzgünüm. Kararsızım ben yani şu an. Kola alalım. Çünkü sabah sabah en iyi kola içilir. Ama tekli satmıyorsanız bunu benden ne diyeyim. Küçük kola çok tatlı. Peki. 7-Up var. Bergamotlu bir şey. Bunu alacağım ama ben kasada nasıl bunu açar mısınız diyeceğim. O kadar İngilizce bilmiyorlar. Ben de o kadar İtalyanca bilmiyorum. O yüzden kararsızım. Saat daha erken olduğu için marketi biraz detaylı gezeceğim. Kozmetik ürünleri bir tık pahalı burada. Bir tık. Turşular lezzetli görünüyor bu arada. Bunu merak ettim. Ama şu an sadece merak edebilirim. Pomodoro. Değil pomodoro. Her şey pomodoro. Çünkü domates. Binaya bakın. Çok iyi. Şimdi aldıklarımdan antifıstık kruvasan yedim. Ve çok güzel. Şimdi bir bakabilir miyiz? Ne bu? Şimdi buraya oturdum. Oturmamın sebebi, ben şey aldım ya, bir tane içecek. Şimdi ben onu bir yere vurup açacağım.
Ama bu şehrin her yeri tarihi zart bilmem ne. Korkuyorum. Yani yapsam burada yapabilirim kaldırım kenarında. Açıkçası şu kaldırım bence çok tarihi değildir. Çok öyle durmuyor. Yani bilemiyorum ama bir şekilde onu halledeceğiz. Neyse açtım. Bu arada küpem düştü yani. Arkası düştü, küpemi aldım da. O yüzden bugün küpe takamıyorum. Çok eksiğim. İtalya'nın herhalde üstünde kendi bilgilerimden şey yaparak çevirdiğime göre İtalya'nın ilk bergamotlu içeceği yazıyor diye anladım. Umarım son olur çünkü gerçekten güzel değil tadı. Yani acı. Ama acı geliyor ya başta. Sonra yutunca da güzel geliyor. Bilemedim, çözemedim. İlk yudum alıp yutunca çok acı böyle. Bir turunçgilin kabuğunu ısırmışsın gibi. Ama ondan sonra da güzelleşiyor işte, anlayamadım. O dün bahsettiğim moda müzesi gibi olan yer bugün kapalıymış, pazartesi. Şimdi fark ettim. Ona gidemeyeceğiz, başka bir yere artık. Buradan bileti böyle sokuyoruz. Bu buradan çıkıyor. Alıyoruz. Arrivederci diyoruz ve gidiyoruz. Amca çok tatlı. Mekanlarımızdan birini bulduk. Burada flamingolar var. Onları göreceğiz. Ama içeri girilmiyor buranın da sanırım. Restorasyonda çünkü. İçeriği çekeyim. Sonra şu çocuğun olduğu yerde herhalde flamingolar gözüküyor. Bu kadar uğraştığına göre evet. Ben daha öncesinde flamingo görmüştüm. Küçüktüm ama. Bizim yazlığın şeyinde, limanın orada oluyor İzmir'de. Ama her zaman olmuyordu onlarda. Ama bayağı görmüştüm. Bir sürü vardı. Bir daha da görmedim. Ama çok tatlı hayvanlar. Böyle çok elit. Hemen çöp attınız ki mesela. Şurada çöp var. Tek tarafı da göstereyim. Zoom'lu. Burası daha da güzel. Çünkü bu su çok güzelmiş. Çok tatlılar. Şimdi gidiyoruz. Bir park var, oraya gideceğim. Sokak güzel ama. Gerçekten güzel. Yine saat var şurada. 12'ye geliyor. Yani, hostele 4 gibi, 4.30-5 gibi gelir eşyalarımı alırım dedim. O kadar kalmam bile. Çünkü daha şeye geçeceğim. Centrale'nin oraya geçeceğim, o Como Gölü'ne giderken gittiğimiz yere. Otobüs şeyim oradan kalkıyormuş havaalanına. Havaalanına gittikten sonra zaten rahat. Burası ne? Ha, geleceğim bahçe tamam, burası da bahçe değil, park. Bu bina ne oluyor? Oral dediği saat. Açık ve kapalı olmasa. Ben hiç anlayamadım. Dalga geçmeyecekse bende kimse. Şu N harfinin üstündeki sıfırı. Metroda da var aynısı. Durağın, son durağın şeyi olarak. Onu çözemedim. Burada tuvalet varmış. Bu binayı beğendim de bence turuncu yakışmıyor ya. Şu ileride da çok güzel görünüyor. Bayağı çiçekleri falan var. O kadar gözüküyor mu bilmiyorum da. Parkta koşanlar falan vardı dün. Ve dünkü parkın girişinin zemini de böyleydi. Sanırım burada böyle yani. Asfalt gibi bir şey olmuyor, beton. Ama iç kısımda vardı orada. Park bomboş. Yani çok az insan var. Yani Milano'da bir deprem falan olsa insanların gelecek bir yeri var. Yani just saying. Başka bir şey demiyorum. Böyle bir şey var. Burası da mescit. İsmeyi buldum. Ben ne olduğunu da çözemedim. Yazmıyordu. Bakalım burası neymiş. Planetario. Yani ne oluyor? Ha, Planetario. Altından bir yerinden bastırınca böyle. Ama benim öyle bir niyetim yok. Ben normal şişemle gezdiğim için çalkalayalım. Artık 40 gündür benimle geziyor. Parkın krokisi, peki gösterdiniz mi? Çeşmeler nerede? Hayır tabii ki. Değil mi? Var. Gözüküyor. Şöyle bir çekeyim. Fontanella. Nerede? Bir Fontanella 1. Sonu A'lar E olunca çoğul oluyor. Bu fontana, bu değil. İstediğimiz o oluyor galiba. Akan su gibi su. Şurada var. Benim içtiğim şurada var. Mesela bayağı var yani. Ben şöyle bunu çekeyim. Birazdan belki gerekebilir. Heykeller yapan insanlar ve tarihi falan. Böyle parkları seviyorum.
Çünkü biraz daha güvenli geliyor bana. O turist kalabalığı olmadığı için. Şimdi yerimi buldum. Gölde ördekler falan yüzüyor. Sıcak. Bir. İkincisi burası esiyor bir tık. Bir tık serin az önce gittiğim yerlere göre. Dudaklarıma sürmem gereken kremi sürmediğim için günlerdir. Dudağım bugün biraz kötü durumda. Çatlak gibi. Buraya da bir şey sürülmüş, ruj. Bu arada dün gittiğim Duomo'yla burası arasındaki mesafeyi şuraya koyayım. Şehrin o kadar göbeğinde bir park ki, yani etrafındaki şeyler de çok merkezi zaten. Yani Duomo en şey diye onu koyuyorum. Bu kadar merkezde böyle bir park. Dün gittiğim park da aynı şekilde bu arada. Etrafı gene çok turistik ama şehrin ortasında park ve şehrin ortası. Hani gerçek anlamda şehrin ortası. Ve kocaman da parklar, yani küçük falan değil, daha bayağı gidiyor. Ben biraz daha şeye yakınım. Çıkış giriş işte her neyse oraya yakın oturuyorum. Ama çok iyi. Buranın market ürünlerinde, yani abur cuburlarında da diyebilirim, bilmiyorum. İşte bunların içindeki bir şey beni tıkıyor gibi böyle. Bir şey alerjim olabilir belki içinden, bilmiyorum. Böyle boğazım tıkanıyor gibi oluyor böyle burası. Ama fiziksel olarak tıkanmıyor. Sadece öyle bir his geliyor. Bilmiyorum, çözemedim bunu. Bu yüzden yiyemiyorum. Dün mesela yemek yerken de bu his olmazsa da burada yanma oluyor. Anlayamadım onu. Bir şey var ama çözemedim. Tosba. Kedimi de özledim Tosba demişken. Adı Tosba değil. Ama yani fark eder mi? Ben görünce şok oldum da. Bakın balıklar falan da var. Çok beğendim burayı. İyi ki gelmişim. Orada var. Balıklar da bayağı büyük. Burada var. Burada bir toplantı var. Bilim kurulu şu an toplanıyor. Şimdi sen galiba şu oraya çıkmak istiyor sanırım. Yani çıkabiliyorsa çıksın, bilmiyorum. Gerçekten kurbağa yok ama. Bayağı tatlılar. Bayağı tatlı. Vurdu. Ben hiç bu kadar büyük balık görmedim. Ve ben hiç bu kadar büyük balığın burada olabileceğini düşünmedim. Kocamanlardı. Bu da hep bana bakıyor bir saattir. Yukarı mı gelmek istiyorsun? Ya bana büyük geldi ya. Çok büyük bence. Öbürleri normal hani. Onlar da bence böyle bir gölet için büyük de. Şunlar. Benim demin çektiklerim daha büyüktü de. Kocaman. Şey çalıyor. Ne bu? Historia de un amor mu? Belki çok severim. Artık bulabilir miyiz şu çalan insanı? Artık gitsem iyi olur diyordum.
Ama pek mümkün görünmüyor. Çünkü hali şurada. Ve buraya oturdum. İnternet çıktı bir yerden. Wi-Fi çıktı. Herhalde belediyenin Wi-Fi'yi. Bu tarafında böyle. Bu tarafında da müzik çalıyor. Ben nereye gideyim yani? Şu an bundan daha iyi bir yer benim için yok. Çok mutluyum. Adam bir de bunları YouTube Premium'dan YouTube'dan açıyor sanır ve Premium'u yok. Reklam geldi. Bir hoparlörü var bak. Duydunuz mu? Adam çıkıyor mu? Ha çıkıyor şu köşede şurada. Burası beni çok sardığı için hala buradayım. Saat 2:30'a falan geldim. Yani ben bayağıdır bu parktayım aslında. Pizza yemek istedim. Yani son günüm diye. Her yerin siestasına denk geldik. Müzisyen Bey de gidiyor. İşte her yerin siestasına denk geldiğim için bakıyorum 2:30'da ya da 3:30'da kapanacak gözüküyor her yer. Yani şu an bir yere gidemiyorum o yüzden. Ama bir yer buldum. Orası açıkmış galiba. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Oradan da hostelime nasıl gidiliyor onun konumuna da bakayım. Çünkü oradan da oraya gider eşyalarımı alır giderim artık. Yani burada olmayı çok isterdim. Arkadaşlarımla falan burada olmayı böyle. Yalnız da çok sardı bu arada aşırı da. Böyle inanılmaz böyle pikniklik. Mesela Milano'nun şeyini düşünürsek böyle çok bilinen bizim İstanbul gibi bir şehir gayet. Yani Roma'da öyle, Floransa, Napoli falan da öyle. Ama Milano sanki bir tık daha çünkü de var ya burada hani ne bileyim modanın başkenti deniyor. Hep böyle Duomo'su zartı zurt. Gerçekten İstanbul gibi. İstanbul'dan daha fazla yani onu kastetmeye çalışıyorum. Öyle bir yerde. Artık pointime gelebilir miyim? Öyle bir yerde mesela böyle bir parkın olması falan çok iyi yani. İstanbul'da var mı böyle bir park şehrin tam olarak merkezinde? Yani mesela ne bileyim İstanbul'da en çok turist alan yerlerden birini düşünün. Galata falan. Mesela Galata'nın yanında böyle bir park. Aslında şöyle olsa çok güzel olurmuş. İşte böyle bir park. Galata'nın alt kısmı deniz ya. Denize açılacak bir tarafı. Ne kadar güzel olurmuş. Bu de var işte Moda sahil oralarda. Yapma kararı aldım. Powerbank takılı olduğu için telefonumu kaldıramıyorum. Böyle konuşalım. Hostele gideceğim, eşyalarımı alacağım. Centrale'nin oraya geçeceğim ki oradan yapabileyim. Ve kız onunla da hem yemeğimi yiyeyim hem de otobüse bineyim. Yetişirim hani diye düşünüyorum. En son böyle dediğimde hiç iyi şeyler olmadı biliyorum ama bu biraz daha rahat gibi. Çünkü bunda var. Biletimi 4 saat kullanabiliyorum. Yani anladınız. O yüzden bir şey olmasa hallederiz. Buranın da internet falan vardı. Çok iyiydi. Çok mutluydum. Şimdi saati 3 yaptık. Buradan da çıkıyoruz. Bu ne ağacı? Dut sandım. Çünkü meyvesi duta benziyor. Meyvesini görmemiştim ama hani yaprağı çok dut ağacının yaprağı zaten. Ama meyve kısmı şu kısmı çok sert. Böyle kozalak üretecekmiş gibi. Avrupa'yı övmek gibi olmasın. Ülkemi çok severim. Ama şu çok hoş değil mi? Binada tadilat varken dışını böyle kaplamaları ya da aynayla kaplamaları. Dün Duomo'da da vardı bu fark ettim. Buraya da yapmışlar. Çok güzel. Yandaki bina da zaten çok güzel. Olur günümüz. Kafelerin dışını çevreliyorlar dediğim buydu işte. Bu arada burası çok tatlıymış. Böyle. Tam harita açmadan buldum ben olmuşum. Ama geç olmuşum çünkü son gün. Bir şey diyeceğim. Şu yeşilli yer değil mi benim hostel? Evet. Şimdi Milano'daki son metro yolculuğumu tamamladım. O kadar fazla eşyam var ki. Of. Apple mı var? Ne var burada? Şu telefonun bir koluma dolayayım bir dakika. Arkamda bir event var. Çantam ağır. Bu var bir de. Onun ne olduğunu sormayın yani. Ama saçım başım dağıldı. Gerçekten Arda Turan dağılmış.
Şapka ters ö. Saç o biçim. Sakal kirli. Buranın asker üniformasını beğenmedim. Renkleri bence çok koyu ve çok belirgin. Dışarıyı çekmedim. Havaalanını buldum da. Arrivals'a geldim ben de. Kalkışı bulamadım. Havaalanı güzel gözüküyor. Yani so far so good. İyi bakalım. Benim bir kız bu sıranın arkadaşına söylüyordu. Güvenlik kontrolü diye bir şey dedi. Umarım bu sıradan değil kendi firmasından bahsediyordur. Ya bu nasıl bir sıra yani gerçekten. Şuna bakın. İyi ki erken gelmişim. Bitecek gibi değil. Online check-in de tabii buradan geçiyor mecbur. Gerçekten bunun hepsiymiş sıra ve metrelerce gidiyor. Yani inanılmaz. Hızlı ilerliyor bir tık. Dışarıyı geçmeye başaranlara burası var bir de. Gerçekten şaka olmalı ya. Yani inanılmaz. Bir de plastik şişeleri attırıyorlar şu kızın elindeki gibi dışarıda. Ben 3 tane vardı benim. İkisini attım, biri duruyor. Ne olur ne olmaz diye birini bıraktım. Belki bir şey demezler diye. Önümdekiler de bırakmadı bu arada. Çocuğunki de var. Ben eziyorum ama onları. Şuradaki şu görevliler yemin ederim hiçbir işe yaramıyorlar. Hiçbir işe yani. Sadece böyle sıra durur gibi olduğunda bak bu kadar. Onu biz kendimiz yapabiliyoruz zaten. Olarak, yolcular olarak ilerleyebiliyoruz biz. Hatta ilerlemek istiyoruz. Bunlara bir eşyalarımızı çıkartalım. 10 saat sürecek bu işlem benim için. Geçtik kontrolden. Boarding pass okundu. Elime bir şey olmuş. Ve bu havaalanında niye oturacak yer yok? Ya açıkçası ben halimden çok memnunum. Ben buraya yatarım da şimdi. Ama hani İstanbul Havaalanı gerçekten gözünü seveyim ya. Priz miriz hiçbir şey yok. Çok kötü. Zaten gerçekten otogar gibi. Linerlerin hepsi neredeyse gecikiyor. Bilmiyorum bu konu hakkında ne yapacağız. Benimki gecikir mi? Aslında gecikmeyecek yazıyor uygulamada. Gecikse de benim için hiç sorun yok. Yani 8'e geliyor. 19.50. 9'a doğru kalkarım. Eşyalarımı hallederim. Zaten kapı belli olmuş olur. Kapıya geçerim. Orada beklerim. Bir de şeyi kontrol etmek lazım malum hani. İnsanların getirdiği çanta boyutları nasıl? Hani büyük mü, küçük mü, sıkışık mı? Yanlarında başka bir şeyler var mı falan. Onları bir kontrol edeyim. Ona göre çünkü buranın poliçesini bilmiyorum. Az önce adam bana bir şeyler dedi aşağıda. İt diyormuş. Eşyalarımı o plastik şeye koydum işte kontrolde. Ne bileyim ben sadece benziyor muyum ben İtalyanca bilen birine? Ondan sonra da your stuff dedi dedim evet. Push dedi. Tamam dedim. Ben de grazie dedim. Bu kadar. Çok tuhaf. Şimdi bu adam yatıyor. Burada başkaları var, oturan var, yatan var. Ya çok ilginç değil mi ya? Mesela birbirimize şu kadar yakınız. Benim poşetim onun çantasına değiyor. Hani o kadar yakınız. Birbirimizi tanımıyoruz bile. Bir daha görecek miyiz? Opsiyonel. Muhtemelen hayır. Ama havalanı dip dibe yatıyoruz. Çok tuhafıma gidiyor. Ama yani kötü olarak değil. Rahatsız olmuyorum bu durumdan. Ben çok memnunum halimden yani. Uyurum burada ben. Benim uçak da olmuş, ertelenmiş. 2.45'te mi ne ineceğim? İyi ki bir yer tutmamışım bugün var ya. Benim uçağa 1.10 falan diyor kalkışa yani. Keyfim yerinde. Çok üstün bir güvenlik önlemi aldım. Bayağı üstün bir güvenlik önlemi aldım. Bel çantama, sırt çantamı bağladım. O kilidin orada durduğuna bakmayın. Hiçbir işe yaramıyor. Onu öylesine taktım. Benim burada 1.10 gözüküyor.
Ve A10 gözüküyor. Gerçekten çözemedim ben bu işi. Yani karar verin. 12'de mi gideceğiz, 1.10'da mı gideceğiz? Bir tekrar uygulamaya bakayım. Şu an oturumlar böyle. Herkes yatıyor. Saat 10 falan herhalde, bilmiyorum. Bir gate'e doğru gideyim dedim çünkü benim telefonuma gelen bildirimle burada gözüken gate ve kalkış bilgisi farklı. Saat şu an akşam 10 ve havalanık dükkanlar kapanmış. Bence çok saçma. Böyle içerideki insanları yani demek ki tuvalette yer ıslaktı, ben de girmedim. Bak bu vize yeri, bence A15 değiliz biz. Yazıyor mu bir şeyler, bakalım okuyalım falan ama yazmıyor. Bayılmış ablam buraya. Biz bence A10'uz. Şurada tuvalete girelim. Şu sırayı yarıp geçeceğim şimdi. Bakalım. 1.10 diyor. Hele bir o tuvalet bir ıslak olsun, bak ne oluyor. Çığlığı bastığım gibi. Bu ne? Çift mi? Gate'e geldim. Bunlar birazdan atılacak. Sonra ne bereketli çıktı Venedik'ten beri. Gün 5. günü falan. Ya bir de şunu fark ettim. Havaalanında tek olan benim sanırım. Yani hiç görmedim başka. Bir şekilde şuradan çıkıyoruz. Çok şükür. O kadar mutluyum ki. Yani neyse. Umarım hiçbir aksilik olmadan Budapeşte olur. Budapeşte evim gibi hissettiriyor artık. Değişik bir kapılardan, bir yerlerden indik bu sefer. Sesim uykulu, ben yeni uyandım. Bir 20 dakika falan uyuyabildim. Gözümü bir açtım, millet kilometrelerce hemen sıra olmuş. Hemen çöplerim vardı, attım, bindim. Budapeşte havaalanına geldik. Yine aynı sistem. O şeye bindik falan. Bununla gideyim. Gate'e gideceğiz. Gate'lere de. Yukarı çıkacağız zaten. Bu arada ben gate'lere gideceğime bakmayın. Bire mi basacağız? İşte bir şey bakmam ya. Uykudan ölüyorum zaten. Korkunç görünüyorum. Şöyle herkesin uyuduğu bir yer lazım. Şuraya var ya, bayıldığım. Havaalanı dediğim böyle olur. Ben çok profesyonelim, bilirim iyisini kötüsünü. Neyse hadi bay. Bilmiyorum Hacer var diye mi ama bu şehir bana bir güven veriyor. Yani Hacer olması da muhtemelen üzgünüm ama verirdi. Çünkü çok bir şehir, tatlı bir şehir gerçekten ama onun olması tabii ki ekstra. Yani çünkü hep dedi bana, bir şey olursa mutlaka ara, yaz, yap, ulaş bana diye. Durum güncellemesi. Uyudum, uyandım falan böyle. Saati 9 ettim. Bu havaalanı bu arada buz gibi. Ben üstüme aldım. Elbisemi aldım. Ay çok komik görünüyorum. Gülmeyin. Şimdi bildirim geldi. Gate'imiz A12'ymiş. Bekliyorum hala. Bir süre için umarım son uçak yolculuğum. Bu gezimin son uçak yolculuğu. Şimdi çıkışa gitmemiz gerekiyor tahminimce. Çünkü metroyu bulacağız. Artık üstüm başım yapıştı birbirine. Neyse. Sorry for being so volcanic diyeceğim ve şu metroyu artık bulabilir miyiz? Şimdi indim ve buradaki metroda gördüğüm çok tuhaf bir şey. Daha önce hiçbir yerde görmemiştim. Şu kapalı şurası. Yani tren gelince açılıyor. Yoksa kapalı.
Kaç kişi aşağı atladı acaba, böyle bir önlem almaları gerekti. Çok şaşırtıcı yani. Bayağı şaşırdım. Kapanacak. Onu şunu göstereyim. Şimdi exchange ofisi bulacağız. Yoksa hiçbir şey yapamıyorum şu an yani. Yemek yiyeceğiz. Acil biraz. Hostele öyle giderim. Bu sefer şey yapmayacağım. İlk hostele gitmeyeceğim, gidemem zaten. Param yok şu an. Bulgar param hiç yok. Bir bakayım nerede orası. Güzel bir yer. Ama yani bilmiyorum. Bir böyle şeyi hissettim. Şehrin üstünde bir eziklik var. Onu hissettim. Bilmiyorum, insan profilinden falan da olabilir bu ama var yani. Ve burası ne? Hayır yani zaten climb da etmeyeceğim, yürümeyeceğim de ama ne bu ya? Şurada TikTok dansı çekiliyor. Bu arada buranın ara sokakları hiç güvenli hissettirmedi. İyi ki geç gelmedim, gece gelmedim buraya. Hemen paramı bozdurup markete gidip yemek yiyip hostele geçeceğim. Sonra zaten yarın çıkarım. Gece bir yere çıkmam yani, çok şey yapamadım. Mesela quick bir soru. Bulgaristan'da yaşar mıydınız? Ben açıkçası şu göstereyim sokakları falan. Bu sokak fena değil yine de, demin biraz daha tuhaflarından geçtim. Açıkçası ben burada yaşayacağım ama yani biraz Türkiye iğrenç bir yermiş gibi bir cümle oluyor ama hayır. Yani Türkiye'de gayet yaşarım. Zaten Türkiye'de yaşıyorum. Vize gidiyor. Sanıyorum burası da market. Dönüşte buraya da uğrayabiliriz ama ben Lidl'a gidecektim. Lidl var. Gratis gibi bir yer, küçük. Şimdi bu ne? 10'da kapanıyor diyor değil mi? 7.30'da açılıyor, 10'da kapanıyor. Yetişiriz yani. Gerçekten benim bugün aklım kıt çalışıyor ya. Kadın bana diyormuş ki ben ne anladım, önce onu söyleyeyim. Verdim 50 euro en az bozabiliyormuşum. Fazla bu arada, ben 40 yapacaktım. O bile fazlaydı da işte. Neyse 50 verdim. Sandım ki diyor, hani 20-10 falan varsa öyle ver, daha iyi olur diyor sandım. Bana diyormuş ki para üstüne hani 20 mi vereyim, 10 vereyim, nasıl banknot vereyim diyormuş. Bana çok sonra dank etti. Çıkartıyorum bir de böyle 20 lira var mı bilmiyorum falan diyorum. Ama yoruldum, olabilir yani. Neyse şimdi Lidl'ı bulacağız. Oradan da hosteli bulacağız. Zaten çok yakın. Tam Lidl'ı buldum. Geldi yemeğim. Solovaki yiyorum. Bayağı büyük porsiyonu bu arada. Ama yani şu an çok açım, o yüzden sorun değil. İyi bir şey. Tadı çok güzel. Çok bizim mutfaktan gibi. Çünkü zaten Yunan mutfağı. Ama dereotu var farklı olarak. Caciki bu. Bulmuş. Ben bugün gitmeye karar verdim. Selanik'e gitmeyeceğim. Aniden böyle estiler. Çünkü Bulgaristan beni hiç açmadı ya. Hiç açmadı. Neden bilmiyorum. Yapamadım burayı. Bir farklı geldi. Şimdi metroya gideceğim. Tuvaletim var. Çantamı düzeltmem lazım. Yani bir tanesini yanıma alacağım. Bir tanesini bagaja bırakırım. Yiyeceklerimi falan yanıma alacağım ama almam lazım. Üstümü değiştireceğim. Onu falan halletmem lazım. Yaklaşık 55 dakika Railway Station yazıyor. Oraya gideceğiz. Ama bunun yönü ne? Şarjım yok. Çok çekemem muhtemelen ama o kadar iğrenç. Trakyalı birine denk geldim. Metro buradaysa Kamil Koç'ta. Hadi bakalım. Hopefully. Hadi bakalım. Aha. Çok mutluyum. Şimdi bu Kamil Koç Bey'in görevlisine diyeceğiz ki benim biletimi annem aldı. Kendi adına almış. Haberiniz olsun diyeceğiz. Bekliyoruz günlük. Otobüsümüz burada. Şimdi yine her şeyin başladığı yere döndük. Şöyle 2-3 kelam etmek isterdim kendim çekip ama ne kadar korkunç gözüktüğümü şöyle anlatayım. Hostelde bir makyaj yapmıştık ya en son. Evet. Öyle, o kadar. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Benim paramı bozdurmam lazım. O yüzden galiba Eminönü, bilmiyorum.
Artık insanların ne konuştuğumu anlayacağı için öyle sağda solda herkese laf edemem. Bu şeyi hiç sevmiyorum. Şimdi vapur bekliyorum. Şimdi vlogu çok saçma sapan yerlerde açıp duruyorum. Kahve dünyasında. Makyaj yaparken. Yani ne yapayım? Bulgaristan otogarından suyum. Böyleyiz. Bitirip geleyim. Abla bitti mi? Ne? Makyajım mı? Şimdi sürpriz bir konuğumuz var. Ona süslendim. Bitmiyor benim konuklar. Burayı toplayacağım. Ondan sonra o da gelmiş olur zaten. Gideriz. Final look. Kolyem dolaşmıştı, onu çözdüm. Buraya bakıyorum hep ama buraya bakmam lazım. Seyahatim nasıl hızlıca bitiverdi ama. Hızlıca bitiriverdim ama. Hızlıca da değil bu arada yani. Sadece 2 gün falan erken. 2 gün. Bir şey değil, canım isteseydi de gezerdim. Ülkeme dönmenin verdiği huzur. Burada bir şeyler çekmek çok da rahat değil. Çünkü herkes anlıyor. Görüşmek üzere. Ben hiç almadım. Ama Sürpriz konuğumuz buydu. şunu alıyorum o zaman. Tamam. Altılı. Tamam. Bana hiç fark etmez. Nakit yoksa daha vereyim. Yok, var. Bende var. Bilemedim ya. Hepsi güzel. I'm just a girl. Bak süremiz az olacak ha. Tamam. Ama 50 liraya almadım. Böyle ne bileyim. Doğacımı mı açtın ya? Heh son. Aa çıkıyor. Çıkarken de. Işık güzel. Aa çıkmış. Çok tatlı değil miyiz? Çok tatlı. İstiyorsun? Gideceksen Ne yapmak istiyorsun? Gideceksen yani bunları göze alarak lütfen. Ne yapmak istiyorsun? Benim kolum sadece kolumun üst tarafı bir iğrenç bir şey oldu ya. Esmer oldu sadece kolum. Ben biraz Arkadaş olmayacağım Nihle'yle. Ha? Nihle'yle arkadaş olmayacağım, karardı çünkü. Ben de olmayacağım. Ben bir de... Ha? Pamuk Ya tot. hiçbir şey duyma ya. Ha? Sen şimdi benimle arkadaşlığını mı Evet. keseceksin koyulaştım diye? Ben şaka yapıyorum. Ben bütün milletleri severim. Leblebi mi? Ne bu şimdi? Sinematik çekiyor. Sıla nerede? Sıla orada bakıyor. Aman. Bir tane ıslak hamburger yedik. Biraz Oo. dolaştık. Nisa ile metro ama şu an onu çekemiyorum ha. İstanbul metro. Sonra ben otogar. Sonra Nisa ev. 2 durak birlikte gideceğiz. Sonra ayrılacağız. Böyleyiz. Şimdi Nisa beni bıraktı. Yine kamerayı çok sallıyor olabilirim. Tüm vlog boyu olduğu gibi çünkü elimde bu, sırtımda bayağı ağır bir çanta. Sanırım otogarı bulduk, Harem otogarını. Nisa ile metroda 2 durak birlikte gelmiştik. Ben Acıbadem'de inip otobüse bindim. Bunlar gereksiz bilgiler. Neyse işte şimdi otogara geldim.
Biraz korkunç gözüksem de iniş yapıldı ve taşımakta zorlanıyorum bir tık. Ama geldik sayılır. Ay kameramın kiri. Beni almaya gelmişler. Böyle erkeklerin öpüş arasında elini soksaydın elini Hiç kimsenin hiçbir yerine bir yerimi sokamam Bilal. Ay ben Amerika'ya gelin gidiyordum az daha hala gidebilirim. Vatan toprağı diye. Hala gidebilirsin demek ki. O yüzden hemen geldim zaten. Sıkıldım ben. Bulgaristan'ı gezmeyeceğim dedim geldim. Burası yediğimiz gibi. Ay. Gideceğim tek yer havaalanı.